Ablacıklar, gördüm ki eniştenin mezarı biraz kıpırdadı. Gündüz gözüyle ne saçmalıyorsun? Liu Shanghu bu alçak. Şimdi cehennem sizi kazandı. Cehennem kralı tarafından defalarca kızgın yağda kızartılıyor. Anadolu Ajansı, Enist gerçekten dirildi. Ben yeniden doğdum. Kimlik tanımlanıyor. Ev sahibinin yeniden doğduğu beden. Asıl adı Lijan. Köy güzeli Liria'nın çılgınca hayranı. Bunun yüzünden tüm yiyecek ve malını harcadı. Sonunda karısı Zauri tarafından uçuruma itildi. İkisi birlikte öldü. Bunlar Asıl'ın 5 baldızı. Asıl, Liria'na hayranlık yapmak için para toplamak amacıyla. Eşini satmaya neredeyse yaklaştı. Nasıl oldu da bir hayvanın bedenine yeniden doğuşla geldim ki? Boş ver. Önce dışarı çıkıp bir bakalım. Bu ne? Tebrikler ev sahibi, elde ettiniz. Shenlong şişesi sistemi. Ne zaman baldızlardan? 3 puan bağışlanma puanı elde edersen. Şişenin bir kerelik tanrı gücünü uyandırıp Shenlong mucizesini sergileyebilirsin. Bu kadar mı iyi? Sakin ol. Ben uçurumun dibinde bir tanrı hapı buldum. Kağıdın üstünde yazıyor ki: canlı bir insana yedirirsen onun canını alıp bir başka can kazanabilirsin. Biz ablanı yukarı çıkaralım. Bulduğun bir şey, bu iş olur mu? Ben de asla inanmazdım. Ama Liu Shanghu bile dirildi ya. Bir denemeye ne zarar var? Belki ablamızı geri getiririz. Evet, Hadi. enişte. Neler yapıyorsunuz siz? Hayır, olmaz. Bu ahlaka aykırı bir şey. Hem de ablanızın mezarının başında. Enişte. Hapı iç. Bu ne? Ben budalang değilim ki. Ben hap içmem. Hemen bu hapı iç de sen yeniden doğmaya git. Ablanı yukarı getir. İmdat. Ablanızı getirmeliyim. İmdat. Boğazını parçalasan da işe yaramaz. Yok, geçmişte size kötülük yaptım. Hem ablanıza karşı daha çok günahım var. Ama yemin ederim ki ben kesinlikle düzeleceğim. MP. Saçmalama, hemen ye. Beni dinleyin. Bu sefer dirildiğim için sadece size telafi etmek için döndüm. Ayrıca bugünkü dünyada sadece erkekler tarla sahibi olabilir. Ben ölürsem tarlalar devlete geçer. Sizin tarlanız olmazsa ne yiyeceksiniz? Üçüncü abla, galiba o haklı. Eğer o ölürse, tarımız kalmayacak, o zaman hepimiz açlıktan ölürüz ya. Yine de bu kadar kolay kurtulamaz. Bekle. Sen. Onu bırak hemen. Devletin nasıl bilebilir ki? Onun bir erkek olduğunu. Hatta adım olduğunu. Ah. Size söz veriyorum, gelecekte sizin. Yeterli yiyecek ve giysinizi sağlayacağım. Olmazsa gök yıldırım çarpsın beni. 10 yıl hadım olarak yaşayayım. Eğer bir daha bize karşı kötülük yaparsan, Liu ailesinin soyu sen bir daha görmek istemezsin. İkinci abla, üçüncü abla, bu kadar sert yemin ettiği için. Şimdilik onu affedelim. Teşekkür ederim. Bu gerçekten çok basit. Ama onların affını kazanmak için. Yine de onlar için toplamak lazım. Eskiden bu hayvan hiç ev işi yapmazdı. Gerçekten değişti mi acaba? İlerleme var.
Arka bahçede ne yapıyorsun? Çöpü atmaya geldim. Sen bu ne yapıyorsun? Bu yıllar karnımız doymuyordu. Ben sadece keten bezi kullanıyorum. Onların karnını biraz doyurmak için. Boşuna düşünme, senin payın yok. Ah! Bırak. Bırakmazsam bağırırım. Giy bunu. Ben senin eniştenim, ben hallederim. Sizi doyurup giydireceğime söz veriyorum. Gerçekten. Evet, 3 puan biriktirdim. Böylece kutsal şişenin gücünü kullanabilirim. Shenlong'un mucizesi ise tarımla ilgili olmalı. Hemen bir tohum bulmalıyım. Bulduk. Çabuk gelin. Yiyecek var. Yiyeceklere de. Nerede? İşte, tam burada. Birazdan hepimiz doyacağız. Enişte. Bu. Ne şakası bu? Bu küçük kabak çekirdeği mi? Diş arasına bile yetmez. Bizi doyurup giydireceksin dediğin bu muydu? Deli misin sen? Öf, birazdan beşinize de göstereceğim. Büyüme özü, bitki büyümesiyle ilgili olmalı. Büyüme özünü seçiyorum. Tebrikler ev sahibi. Bir damla büyüme özü kazandınız. İyi bakın, çukurda hepimize yetecek. Yiyecek yetişecek. Enişte, böyle bizi kandırmak sana eğlenceli mi geliyor? Nasıl işe yaramadı? Olmaması gerekiyordu. Gücüm varken seni döveyim de. Kız kardeşlerimin intikamını alayım. Hey, dur, dur. Hey, dur, vurma. Bakın, bu ne? Bu bir kabak. Ama nasıl bu kadar büyük? Sistem gerçekten güçlüymüş. Bir damla öz. Bu kadar büyük kabak yetiştirdi. Ne duruyorsunuz? Hemen kesip kilere kaldırın. Sonra bir kısmını yemek yapın. Ah, ne güzel yedik. Hiç bu kadar büyük kabak görmemiştim. Uzun zamandır bu kadar doymamıştım. Bu büyük kabak. Çok lezzetliymiş. Ben de öyle, gözümün önü yıldızlar doldu. Sizi doyurup giydireceğime, size tazminat ödeyeceğime yemin ettim. Sözümü tutacağım. Artık bana güvenebilir. Beni affedebilirsiniz. 7 affetme puanı, zengin oldum. Hey enişte, anlatsana bana. Bu kocaman kabağı nasıl yaptın? Evet enişte, söylesene bize. Her gün böyle büyük kabak yetiştirebilseydik. Aç kalmazdık. Satıp para da kazanabilirdik. Anlatsana enişte. Yalvarırım sana. Her şey buna bağlı. Şu. Bu sadece eski bir şişe değil mi? Sistem, bir damla büyüme özü ver bana. İçindeki özden dolayı işe yarar. Rumeng. Bir kase getir. Oh. Bu, büyük balkabağını çıkartan büyüme özü işte. Hey, kapışmayın artık. Hiçbir şey göremiyorum. Elbisemin üzerine düştü. Ne yapacağız şimdi? Dur bir dakika. Bu hiçbir değişiklik yok gibi görünüyor. Demek ki bu sadece sıradan bir çiğ damlasıymış. Kayınbirader, yine bizi kandırıyorsun. Söylemek istemiyorsan söyleme. Burada gösteriş yapmana gerek yok. Seni asıp 3 gün aç bırakırız, inanma. Hanımın seveceğiz. Bence şimdi hemen asalım.
Ya yok öyle değil. Sizi gerçekten aldatmıyorum. Ah. İkinci abla. Vücudum biraz tuhaf geliyor. İnsanlar üzerinde de işe yarayabiliyor mu? Liu Shanghu, beni öldürmeye mi çalışıyorsun? Hemen beni eski halime döndür. Bu benim tek elbisem. Eğer yırtılırsa, bundan sonra nasıl dışarı çıkacağım? Ben de bunun sadece bitkiler için değil, insanlar için de geçerli olacağını tahmin etmemiştim. Ayrıca Ruchen, bu senin için. Hiç de kötü bir şey değil ki. Hey sen, Acele etme. Kayınbirader sana yeni bir takım elbise bulur. Tamam mı? gerçekten mi? Bir elbise ne kadar zor olabilir ki? Un bile bulabiliyorum. O zaman ben de istiyorum. Siz kadınlar ya, neden elbise duyunca? Ayaklarınız gitmiyor. Söz veriyorum, herkese olacak. Konuşması kolay tabi. Peki parayı nereden bulacaksın? Evet kayınbirader, 5 takım elbise epey para eder. Siz beşin, hiçbiriniz para biriktirme alışkanlığı yok ki. Paramız yok. Bunu bilmiyor musun? Lanet olsun, neredeyse unuttum. İlk sahibi tüm mal varlığını köy güzeline yaltaklanmak için harcadı. Burada bir bakirim var hala. Bir bakir. Bir arşın kumaş bile değişemiyor ki. 5. kardeş, 2. abla biraz daha kumaş bulsun. Eksik kısmını tamamla. Başka çare yok. 1 kuruş yeter. Bakır paraları bana ver, her birinize söz veriyorum. En kaliteli kumaşlardan yapılmış yeni kıyafetler giydireceğim. Bu büyüme şırası büyümeyle ilgili ise, bu hazine şırası da. Kesinlikle para ile ilgili olmalı. Sistem. Bana bir damla hazine şırası takas et. Takas tamamlandı. Ev sahibi bir damla hazine şırası kazandı. Tamam. Artık bitmek bilmeyen paramız var. Liu Shanghu, kız kardeşlerimin. Bir kuruş biriktirmesinin ne kadar zor olduğunu biliyor musun? Enişte, bu bakır parayı toprağa 100 yıl gömsen bile altına dönüşmez. Bir çukur kaz. Biraz toprak at. 1, 2, 3, 4, 5 say. Kendi tarlanı kendin ek. Ne ekersen ek para ağacı biter. Ne bekliyorsunuz? Gelin, hep birlikte söyleyin. Daha etkili olur. Ah, işte bitti. Enişte acaba deli mi oldu? Onu boş verelim, yoksa delilik bize de bulaşır. Hadi gidelim. Ah. Bir çukur kaz. Biraz toprak at. 1, 2, 3, 4, 5 say. Bir çukur kaz. Biraz toprak at. Acele et. Atalarım. Bu şey işe yarıyor mu yaramıyor mu? Bir çukur kaz. Biraz toprak at. 1, 2, 3, 4, 5 say. Kendi tarlanı kendin ek. Ne ekersen ek. Para ağacı biter. Ah. Kız kardeşler, çabuk bakın. Ablalar, gözlerime inanamıyorum. Bu, dalları, bakır paralarla dolu bir ağaç. Ah, sessizce zengin olalım. Kimseye söylemeyelim. 3. kız kardeş, sen benimle enişteyi uyandır. 4., 5., 6. kız kardeşler. Sizler bu bakır paraları teker teker toplayın. Uyan artık. Çabuk, hadi. Enişte yine kendini kanıtladı. Değil mi? Size söz veriyorum. Yiyecek, içecek, harcayacak para. Kesinlikle sizi götüreceğim. Fazla konuşma. Bu kesinlikle cennetteki ablamızın ruhunun.
Biz kız kardeşlere baktığının kanıtı. Ama dışarıda bütün gece uğraştığın için. Bu gece dışarıda yatmana gerek yok. Yan odada kalabilirsin. Harika. Bu parayla hepimiz yeni kıyafetler giyebileceğiz. O, benim yaltakçım Liu Shanghu değil mi? O zengin olduysa, bu benim de zengin olduğum anlamına gelmez mi? Liu Lang, beni görmeye ne kadar zamandır gelmiyorsun? Seni çok özledim. Bak, açlıktan zayıfladım. İşte, köpeğin alışkanlıkları değişmez. Liruyan'a bakarken ki o mutlu haline bir bak. Şimdi bu kadar para topluyor. Yine bu tilki yüzünden olmalı. Bu sefer Bu parayı iyi korumalıyız. şaşırmadım. Eski sahibi onun için karısını ve baldızlarını bile terk etmiş. Bu çekicilik gerçekten baştan çıkarıcı. Hadi gidelim ağabey, kasabaya. Kasabaya ne yapacaksın? Şaka yapıyorsun. Benimle ilk defa gitmiyorsun ki. Bu kadar insan varken söyleyemem ki. Açık konuş. Kasabada yeni bir allık dükkanı açıldı. İçindekiler çok güzel. Ama param yok ki alayım. Demek beni kullanıyorsun. Eskiden eski sahibim sana körü körüne itaat ederdi. Ama bende olmaz. Defol. Almak mı istiyorsun? Kendi paranla al. Bu nasıl olur? Bana ne dedin? Defol dedim. Duymadın mı? Köyün başındaki şifacıya git, kulaklarını tedavi ettir. Bu tanıdığımız enişte mi? Bilin ki eskiden bu kadın için köpek gibi havlamıştı. Doğru, eskiden. Liruyan ona göz kırpsa. Hemen aklı başından giderdi. Şimdi nasıl reddedebiliyor? Belki enişte gerçekten tövbe edip yeni bir sayfa açtı. Bu köylü biraz parası olunca havalandı. Şimdi param yok, dayanıp onu biraz daha pohpohlamalıyım. Liu Lang, nasıl olur da beni böyle aşağılarsın? Bu benim için dayanılmaz. Eskiden ben hatalıydım. Sana ihmal ettim. Şimdi izin ver. Sana güzelce telafi edeyim. Liruyan. Bu para 5 baldızım için. Kıyafet ve yiyecek alınacak, senin için tek kuruş yok. Seninle sakin konuşabildiğim şu sırada hemen kaybol. Liu Shanghu, bugün sana iyi davranmam fazla mı geldi? Kendini bilmez oldun. Sana söylüyorum. Bugün bana özür dilemez ve para vermezsen bir daha seninle konuşmam. Enişte yumuşayacak mı acaba? Eğer gerçekten bunu yapmaya cesaret ederse. Kız kardeşler, merhamet etmeyin, onu aşağı atın. Sonra ablamızı yukarı alın, zaten hepimizin parası var. Geveze geveze konuşup bana vurmaya cesaretin mi var? Bu cesareti nereden buldun? Bu tokat, hayvandan beter geçmişim için. Bu tokat, ölen karım için. Bu tokat, senin kemiklerini sömürdüğün tüm sadık köpekler adına. Liruyan, seni kemiklerini sömüren bir sadık köpek olarak dövdüm. Şimdi sadece 5 baldızımla iyi bir hayat yaşamak istiyorum. Hemen kaybol, yoksa... Sadece tokat atmakla kalmayacak. Karşılık verdi mi? Tamam, tamam, tamam. Madem benimle ilişkini kesmek istiyorsun, o zaman ben de merhamet göstermem. Şimdi Zuo Shanhu abimi çağıracağım. Adımı arayacak. 5 baldızınla birlikte iyi bir hayat yaşamak mı istiyorsun? Şimdi sizi aşağıya göndereceğim. Ölen karını da yanına al. Cehennemde iyi bir hayat yaşayın. Zuo Shanhu.
Zuo Shanhu buradaki zorbadır. Yıllardır insanlara zulmediyor. Her türlü kötülüğü yapıyor. Li Ruya'nın onunla bir ilişkisi olduğunu bilmiyordum. Hızlan. Hemen gidelim. O gelmeden kaçalım. Bu ruh çiğ şu anda savaş yeteneği göstermiyor. En iyisi kaçmak, seninle sonra hesaplaşırız. Parayı al ve geri çekil, paran olduğu sürece aç kalmazsın. Ağaçları alma. Gitme, kötü adam. Bugün parayı vermezsen canını alırım. Defol, fettan kadın, gidiyoruz. Lanet olsun, yine de geç kaldık. Rüyanın havai fişeğini gördüm. Sizler. Benim değerlimi mi ezmeye çalışıyorsunuz? Benim değerlimi eziyorsunuz. Hu abi, az önce yanından geçiyordum. Bu Liu Shanghu hiçbir şey sormadan bana tecavüz etmek istedi. Çocuğu korumak için ölesiye mücadele ettim. Ama bu adam öfkelendi ve 5 baldızıyla birlikte beni ezdiler. Neredeyse yüzümü parçalıyorlardı. Bana tecavüz etmek istedi. Yalan söylüyorsun. Açıkça bizim servetimizi çalmak istiyorsun. Gerçekleri tersine çeviriyorsun. Sorun değil, canım, ben seni korurum. Rüyanın para çaldığını görmedim. Sadece sizin ona sebepsiz yere zulmettiğinizi gördüm. Ben adalete çok önem veren biriyim. Senin kadın benimkini dövdüyse, 10 katını geri ödeyeceğim. Buraya gelin. Saldırın, tamam. Tokatlayın, canım memnun olana kadar. Sen, Bir hareket etmeyi dene. Mezardan çıktığında beni dinlemeliydin. Onu öldürmeliydik, şimdi iyi oldu, onunla birlikte. Bu aşağılık adamın hakaretine katlanmak zorundayız. Hep ablamın yüreği yumuşak. Yeni elbisemi giyemeye fırsat bulamadım Hu abi. Bu çocuk çok zengin. Az önce gördüm. Avluda para sayıyorlardı. Yığın yığın. Bu kadar zenginse, ne diye lafı uzatıyoruz ki? Çocuk, parayı bana ver. Yoksa bugün ikisini de keserim. Enişte değişti ama cimri olmaz herhalde. Parası için bizi ölüme terk etmez. Değil mi? Söyle hadi. Para mı vereceksin? Yoksa 5 baldızını ölüme mi terk edeceksin? ben, parayı versem bile, sanırım yine de bizi bırakmazlar. Bu belayı tamamen halletmek için. Güç kullanmaktan başka çare yok. Aklıma geldi, geçen sefer. Ah. Abla. Vücudum biraz tuhaf değişiyor sanki. İnsanlara da etkili. O iksir sadece cilde değdi. Ruçe'nin göğsünü o kadar büyüttü. Ya ben içersem? Sistem. Şu an kaç affetme puanım var? 2 puanın var. Büyüme iksirini almak için. 1 puan daha gerekli. Düşündün mü? Daha fazla oyalanma. Kardeşlerimin bıçakları inecek. Parayı ver. Ama para bende değil, baldızlarımda. Hemen getiriyorum. Çabuk ol. Looking, şu an bir planım var. Haydutları yenebiliriz ama senin yardımın lazım. Gerçekten mi enişte? Nasıl yardım edeyim? Şu 2 gün eniştenin sana iyiliklerini düşün. Sonra içtenlikle beni affet. Affetmek haydutları yener mi? Bu 2 gün enişte bize iyi davrandı ama. Eskiden o kadar kötüydü ki onu affetmem zor. Hemen yap, yoksa hepimiz öleceğiz. Hu abi, bence bu adam zora gelmeden anlamaz. Biraz dersini versek. Wuan Feng, birini kes hadi. Tamam. Görsünler bakalım. Hadi affet beni, yoksa 4. kız kardeşin ölecek. Affediyorum seni. Sistem, büyüme iksirini al. Alım başarılı.
Kendini bilmez. Canavar, canavar, canavar. Ne panikliyorsunuz? Ben Zuosanhu bu kadar yıldır piyasadayım. Ne tür yaratıklar görmedim ki? Basit bir illüzyon bu. Seni bir bıçakla parçalayacağım. Kendini bilmezsin. Nasıl bu kadar güçlü oldun sen? Bugün halk için kötülüğü yok edeceğim. Büyük baba, lütfen beni affet. Gözlerim kör olmuş. Köpek gözlerimle sana baktım. Hep o kadın yüzünden. Beni buraya getiren o. Bu seferlik affet beni. Ben. Artık çok geç. Bu kadar çabuk eski haline döndü mü? Çok dayanıksızmış. Orijinal haline döndükten sonra. Zuosanhu'nun rakibi değilim. Onu kovmak daha doğru olur. Defol. Ha hemen gidiyoruz. Zuosanhu, bu kadar korkak mısın? Geri dön. Liruyan, şimdi sıra ikimizde. Hesabımızı göreceğiz. Liu Shankui'nin bu kadar döneklik yapacağını düşünmezdim. Aniden değişti. Daha fazla kalsam. Hiçbir faydam olmaz. Kaçmak en iyisi. Şuraya bak. Çok hızlı kaçtı. Gördünüz mü? Enişteniz burada. Kimse size kötülük yapamaz. Artık beni affetseniz... Evet. Toplam 25 puan. Hayat giderek daha umut verici oluyor. Ama neden bu kadar yorgun hissediyorum? Yoksa büyüdükten sonra çok mu zayıfladım? Enişte. Enişte bayıldı. Çabuk yardım edin. İkinci ablayı ve enişteyi hemen kaldırın. Tamam. Geliyorum. Enişte, sakın ölme. Bunu görmem doğru mu? Aman tanrım. Enişte, az önce bana mı bakıyordun? Ah, bakma. Ah, çok harika. Hayatımda hiç bu kadar para görmemiştim. Enişte, bu parayı nasıl kullanacağız? Kullanabiliriz ama kontrolsüz harcarsak çok dayanmaz. Bir gün aç, bir gün tok yaşamak istemiyorum. Haklısın. Sistem. Bu para ağacı ne sıklıkla para veriyor? Ayda bir. Az önce servet tanrısına sordum. Para ağacımızın. Ayda bir para verdiğini söyledi. Yani düzgün yaşar, biraz tutumlu olursak. Ömür boyu yiyecek içecek derdimiz olmaz. Her ay bu kadar mı veriyor? O zaman biz ömrümüz boyunca bitiremeyiz ki. Enişte, sen servet tanrısı ile kan kardeşi falan mısın? Yoksa en zengin insandan bile daha rahat bir hayat yaşayacağız. Bu avlu ve bu ev. Biraz basit değil mi? Belki de daha büyük bir ev alıp kasabaya gidip kıyafet almalıyız. Herkes bir tane. Oh, kıyafet almak. Hadi gidelim. Enişte, bu nasıl? Ama bunu giyersen tarlada nasıl çalışacaksın? Değiştir. Enişte, benimki nasıl? Sapıkların dikkatini çekmekten korkmuyorsan sorun yok. Enişte, bizimkiler nasıl?
İşte bu normal. Enişte, bu çok serinletiyor. Bunu istiyorum. Hemen değiştir. Başkaları görürse. Seni geneleve sattığımı sanacaklar. Çabuk ol. Vakit geçiyor. Kıyafetleri aldıktan sonra. Hemen büyük evimize bakmaya gidelim. Tamam. Kızım, şunlar. Liu Shanghu ve 5 baldızı değil mi? Hepsi yeni kıyafet giymiş gibi görünüyor. Üstelik bu kadar pahalı malzeme almışlar. Acaba bir gecede zengin mi oldu o çocuk? Sana içini dışını çıkarıp vermek istiyor. Bu ne demek oluyor? O Liu Shanghu. Yıllardır bana içini döküyormuş gibi yapıp aslında sadece fakir numarası yapmış. Duygularımla oynamış. Anne, bilmiyorsun. Onun bahçesinde bir para ağacı var. Ağaç tamamen bozuk para dolu. Geçen gün sadece bana bir nişan hediyesi vermesini söyledim. Ama kim bilebilirdi ki? O ve 5 baldızı sırayla beni aşağılayacak. Neredeyse yüzümü parçalayacaklardı. Anne, onunla başa çıkmalısın. Onun parası sadece bize harcanmalı. O ölü baldızlara değil. Bu ne biçim bir şey? Dur. Bu Wang karı değil mi? Burada ne yapıyorsun? Vay canına. Seni kahretsin Liu Shanghu. Sen insan değilsin. Kızımın gençliği ve duygularıyla oynadın. Sonra onu bir tekmede attın. Attın da yetmedi. Yüzünü de mahvettin. Sen kötülerin en kötüsüsün. Millet, bakın. Kötü adam. Siz dolandırıcılık yapıyorsunuz. Bu kıtlık yılında hayat zaten zor. Böyle bir şeyin olabileceği aklıma gelmezdi. Bu anne kız çok acınası. Kadınlar zaten bu dünyada yaşamakta zorlanıyor. Bir de böyle bir pislik tarafından böyle oynanmak. Bu Liruyan, geçen seferki yenilgiden ders almadı galiba. Annesiyle birlikte beni duygusal şantajla sıkıştırdılar. Üstüne bir de benden para koparmaya çalışıyorlar. Liruyan, dün sana açıkça söyledim. Aramız bitti, çekil yolumdan. 5 baldızımla alışveriş keyfimi bozma. Kızım, hala ne bekliyorsun? Hadi rolünü oyna. Ben tek başıma burada bağırıp durmayayım. Anne. Bu kesinlikle Liu Lang'ın asıl niyeti değil. Liu Lang. Bana bir şans daha ver. Bu annen kız ikilisinin oyunu gerçekten etkileyici. Eski sahibi olsa bir saniye bile dayanamazdı. Enişte, yine bu tilkinin tuzağına mı düşeceksin? Erkekler gerçekten güvenilmez. Güzel görünce hemen gözleri dönüyor. Liu Lang. Aslında senden hoşlanmıyordum. Sadece biraz yavaş ısınırım. Acele ediyorsan, Han'a gidelim. Bu gece sana en değerli şeyimi vereceğim. En değerli şeyim. Benim ilk gecem. Tuttuk balığı. Bizimle uğraşacak kadar tecrübeli değilsin. Ah, zavallı kızım. Liu Shanghu, seni alçak. Bugün kızıma bir statü vermelisin. Yoksa öldükten sonra bile peşini bırakmam. Enişte, bu tilkiye gerçekten statümü vereceksin. O zaman biz sokakta mı kalacağız? Hayvan, bugün ona bir statü vermezsen, erkek bile sayılmazsın. İğrençsin. Peki. Önce o şeyin hala sende olduğunu kanıtla. Yoksa daha önce Zuo Sanhu'ya verip onun çocuğuna hamile kalmadığını. Sen, Ah, doğru ya. Zuo Sanhu başımızı ağrıttığında. Liruyan açıkça söylemişti. Zuo Sanhu'nun çocuğuna hamile olduğunu. Başkasının çocuğuna hamile kalmış bir kadın. Nereden ilk gece diye bir şey çıkarıyor? aynen öyle. Susun. Ben tertemim. Nasıl olur da? Evlenmeden hamile kalırım. Beni böyle karalamayın. Böylesine sadık bir kız. Ne yazık ki dünyanın en kötü adamına denk gelmiş. Duydum ki bu adamın adı Liu Shanghu.
5 baldızını ele geçirmek için. Kendi karısını bile öldürmüş. Bu adam her şeyi yapabilir. Enişte, şu an halkın öfkesi dinmiyor. Biz. Zhou Shanhu'nun çocuğunu taşıyor olsam bile. Ne olur? Sadece bir aylık. Hiç belli olmaz. Liu Shanhu, bugün başkasının çocuğunu taşıdığıma dair kanıt getiremezsen, bana bir statü vermelisin. Ayrıca, senin onlarla tüm bağlarını koparmanı istiyorum. Ah, köylüler, bugün hepiniz, kızım için adaleti sağlamalısınız. Adalet. Bu anne kız gerçekten kafa karıştırıyor. Onları ifşa etmezsem, ben ve baldızlarım muhtemelen bu köyde daha fazla kalamayız. Bir yol bulmalıyım. Buldu. O zaman onun karnını anında şişirsem, onların kışkırtmalarını doğrudan çürütmez miyim? Köylüler, acele etmeyin. Şimdi Li Ruyan'a bir açıklama yapacağım. Sistem, bana bir damla büyüme iksiri ver, çabuk. 3 bağışlama puanı harcandı. Büyüme iksiri başarıyla alındı. Li Ruyan, sana tazminat vermeye karar verdim. Gel, elini uzat. Sana bir hazine vereceğim. Hazine. Para ağacımın başka bir tohumu daha var. Onu sana vereceğim. Gerçekten mi? Hı hı. Bugün gerçekten büyük kazandım. Arka bahçemde bir para ağacım olsa, 10 kere harcayamayacağım kadar param olmaz mıydı? Liu Lang. Demek ki, yine de içinde ben varım. Enişte. Yoksa gerçekten para ağacını bu tilkiye mi vereceksin? Olmaz. Çekil. Ben eniştenle konuşuyorum. Senin ne alakası var? Liu Lang, çabuk ver. Artık bekleyemiyorum. Bu para ağacı tohumunun filizlenmesi için özel bir iksir gerekiyor. Elini aç. Bunu ağzında tutmalısın ki buharlaşmasın. Gel, ağzını aç. Liu Shanhu, yoksa hala o kadını mı seviyorsun? Bize karşı vicdanın rahat mı? Ablaya karşı vicdanın rahat mı? Enişte, onun sana ve bize neler yaptığını unuttun mu? Nasıl bu kadar kolay ona verdin? Enişte, beni gerçekten çok hayal kırıklığına uğrattın. Tohumu bana ver. Tamam, tohum. İşte, aleve. Liu Shanhu, sen ne yapıyorsun? Ah, karnım çok ağrıyor. Çok acıyor. Dememiş miydin? Senin hamile olduğunu kanıtlamamı istemiştim. Zhuo Shanhu'nun çocuğunun kanıtını mı? Şimdi kanıt var. Bu amniyon sıvısı. Ruyan, bu karnın. İlk geceyi Zhuo Shanhu'ya verdin. Bu geçen ay olmadı mı? Hamile kalsam bile. Bu kadar çabuk doğuramazsın ki. Evet, nasıl mümkün olabilir? Kesin Liu Shanhu'dur. Bana verdiği şeyde zehir vardı. Beni öldürmek istiyordu. Ah, Li Ruyan, az önce defalarca söyledin, ilk geceyi bana verecektin. Bana verdiğin şey. Beni ilk kez babalıkla mı kandırmak istiyordun? meğer hepimiz enişteye haksızlık etmişiz. Ben yalan söylesem bile, ben insanları kandırsam bile, sen böyle bir şey yapmamalıydın. Karnımdaki bir aylık yavruma yazık değil mi? Sen, ben ve Zhuo Shanhu'dan daha acımasızsın. Alçak. O halde şimdi itiraf mı ediyorsun? Karnındaki çocuk, Zhuo Shanhu'nun mu? Ben, Sana verdiğim şey. Çocuk verme tanrıçasının lütfettiği bir hazineydi. Bebeği bir gecede büyütebilir. Hemşehriler, bu kadın zorba. Zhuo Shanhu'nun çocuğuna hamile ama sorumluluğu bana yüklüyor. Siz söyleyin, bu kadının yüzü var mı? Yüzü yok. Yüzü yok. yüzü yok. Meğer hepimiz kandırılmışız. Bu tilki ruhlu kadın bizi kandırıyormuş. Aynen öyle. Neredeyse iyi bir insana iftira atacaktım. Tüh. Yüzü yok. Yüzü yok. Yüzü yok. Beni dinleyin, açıklayayım. Anne, çabuk beni götür buradan. Kaçışı da hızlıymış. Sonunda bu yapışkan beladan kurtulduk. Hadi, gidip bir lokantada kutlama yapalım. Garson, buradaki en iyi yemeklerin hepsini getir.
İşte geldim. Enişte. Tadına bak. Geç kaldın. Ne oldu? Seni kim bu kadar korkuttu? Liu Shanyu. O buraya nasıl geldi? Bu senin dediğin, Liryan denen kadının. Peşinden koşan köpek değil miydi? Neyden korkuyorsun? Eskisi gibi değil. Bu çocuk nereden öğrendi bilmiyorum. Bir tür büyü öğrenmiş. Para yaratabiliyor, yiyecek yaratabiliyor, hatta büyüyebiliyor. Geçen sefer adamlarımla evine gittiğimizde büyük zarar gördük. Kocaman yapılısın ama korkaksın. Ben Hunjanglong'la nasıl takılacaksın? Onun 5 baldızına ise uzun zamandır gözüm takıldı, tam da fırsat. Senin intikamını almak için, onları hem insanlarıyla hem paralarıyla ele geçireceğiz. Ne oldu? Aniden arkamda bir ürperti hissettim. Şaşırmadım, düşman yolları dar eder. Zuo Sanhu ile karşılaşmışız. Enişte, yemekleri paket yapıp eve götürelim. Bu herif midemi bulandırıyor. Hadi, eve gidelim. Gidelim. Tam da adamlarım yolda. Kasaba girişinde onları durdurup hepsini ele geçireceğiz. Ha. Durun, nereye gidiyorsunuz? Artık dilenciler bile bu kadar küstah mı? Dilenmek için bu kadar kalabalık mı toplanıyorsunuz? Saçmalama, köpek gözlerin kör mü? Bu benim ağabeyim Hun Jianglong. Liu Shangu. Geçen gün Hum'a zarar verdin. Bugün 10 katını ödeteceğim. Bu adam Zuo Sanhu'dan. Çok daha tehlikeli görünüyor, dikkatli olmalıyım. Benim ağabeyim Hun Jianglong. Dışarıda 1000 kişilik düşman lakabıyla tanınır. 10.000 kişilik. Evlat, canını bağışlamak istiyorsan, sana bir şans vereyim. Yere kapan, 3 kere başını yere vur, kendine 6 tokat at. Sonra bacaklarımın arasından geç, o zaman seni serbest bırakmayı düşünebilirim. Ha ha ha, Hum'a özür dile. Sonra da 5 baldızını teslim et. Dağdaki kadınlardan çoktan sıkıldım, 5'inizi de istiyorum. Tüh, Zuo Sanhu. Yüzün mü kaldı karşıma çıkmaya? O zaman nasıl kuyruğunu kıstırıp evimizden kaçtın? Köpek gibi güçlü olan şey. Başlangıçta eniştem merhametliydi. O zaman seni yeniden doğurtmalıydı. Bu dünyadan bir zararı temizlemeliydi. Abla. Küçük kız, ağzın hala sert, seni daha götüreceğiz. İlk önce seni açacağız. 3. kız kardeş. İyi misin? Merak etme, sadece 10 gücümün birini kullandım. Bu küçük kızı henüz iyice keyfine çıkarmadım. Onu ağır yaralamaya kıyamam. Ha ha ha. Bu Hun Jianglong gerçekten zorlu. Onları çözmek için iyi bir strateji düşünmeliyiz. Ağabey, düşmanı hafife alma. Bu çocuğun çok numarası var. Onu oyalamasına ve büyü yapmasına izin verme. Sonra büyürse işler zorlaşır. Saçmalama. Mutlak güç karşısında tüm büyüler bir şakadır. Benim bu karma gök gürültüsü avucum 3 metre öteden can alır. Eğer kıpırdamaya cesaret ederse onu bir avuçta parçalarım. Asla dönüşme şansı bulamaz. Sistem. Bu Hun Jianglong'un çok fazla adamı var ve dövüş yeteneği yüksek. Belki bir arka kapı açıp dönüşümümü biraz daha uzun süreli yapabilir misin? Dönüşüm çok enerji tüketir. Tek seferde sadece 50 nefes sürebilir. Ve arka arkaya kullanırsan patlayarak ölürsün. O zaman senin ne işe yaradığın? Eğer dövüşün ortasında geri dönersem, onlar tarafından paramparça edilmez miyim? Sistem uyarısı. Dilek şurubu kullanılabilir. Geleceğin silahlarını yetiştirmek, mevcut sorunu çözmek için. Bana bir zırhlı tank yetiştirebilir misin? Evet, ama 5000 damla dilek şurubu tüketmen gerekir. Neden soymuyorsun? Seni vurmak istiyorum. Ah, doğru. Onları doğrudan vursam bitmez mi? Sistem, bana bir Gatling makineli tüfek ver. Sağlanabilir, ama önce planı toprağa gömmen gerekir. Sonra dilek şurubu ile beslenerek şekillenebilir. Yani, sadece bir model yapıp yetiştirmek yeterli.
Ama biraz zaman kazanmanın bir yolunu bulmalıyım. Buldu. Sadece karma bir yılan balığı. Ne için bu kadar gururlanıyorsun? Çocuk, ölmek mi istiyorsun? Benim adım Hun Dianglong. Siz bu kadar erkek, benim 5 küçük baldızımı rahatsız ediyorsunuz. Ve hala kendine ejderha diyorsun. Benimle teke tek dövüşmeye cesaretin var mı? Eğer kazanırsan, 5 baldızım ve tüm param senin olacak. Eğer ben kazanırsam, Kazanma şansın yoktu zaten. Ben Hun Jianglong'u yenebilecek kişi. Daha doğmadı. Ha, bir köylü. Hala bizimle, Kara Rüzgar Kalesi'nin lideri Long Abe ile dövüşmeye cesaret ediyor. Aceleyle yeniden doğmaya gidiyor. Sanırım şu an altına işemiştir. Sadece gücüyle dayanıyor. Küçükler. Size göstereyim de bu herifi. Kaç farklı şekilde öldürebileceğini görün. madem bu kadar güçlüsün, bana bir tütsü yakma süresi verir misin? Hazırlanmama izin ver. Olmaz ağabey. Zaman kazanıp büyü yapacak. O zaman büyürse başımız belaya girer. Eğer ben kazanırsam, ondan daha büyük olurum. Büyük olan sensin, evlat. 5 baldızını bana teslim et. O zaman sana bir tütsü süresi verebilirim. Yoksa insanlar, ben Hun Jianglong'um. Küçük bir köylüyü ezdiğimi söyler. Başka çarem yok. Zaman kazanmak için onları geçici olarak üzmek zorundayım. Olur. Enişte. Bir tütsü süresi içinde kaçmayacaksın, değil mi? Ay, bu tütsünün kalitesi kötüymüş. Görünüşe göre şansın da pek iyi değil. Bu tütsünün yanmasına yarım süre kaldı. Enişte. Çok tazesiniz. Sizce o beceriksiz enişteniz gerçekten geri dönecek mi? Ne kadar bakarsam o kadar seviyorum. Siz beşinizi daha götüreceğim. Sırayla sizinle ilk geceyi yaşayacağım. Müşteri bey, ne kitap alacaksınız? Fark etmez. Elindeki işte. Bu defter satılık değil. Fazla konuşma. Ver bakalım. Keşke ilkokuldayken bir geleneksel resim kursuna yazılsaydım. Yoksa şimdi bir çizim yapmak bu kadar zor olmazdı. Oldu. Gerçekten çizdim. Sistem, dilekçeyi istiyorum. Bu büyüme için 2 kat affetme puanı değerinde dilekçeyi gerekiyor. Ve büyüme döngüsü bir gün sürecek. Lafı uzatma, tüm affetme puanlarımı harca. Hemen çıkmasını istiyorum. Acele ediliyor. Oldu. Bu tütsü neredeyse bitiyor. Liu Shangku, o adam. Sizi terk etmiş olmalı. Siz beşiniz. Hep dağa çıkıp benim kale eşlerim olacaksınız. Vay, ne kadar güzel kokuyor. Sapık. Bırak bizi. Akıllı olanlar zamanına göre hareket eder. Geçen sefer dikkatsiz davrandım. Eniştenizin tuzağına düştüm. Bu sefer sizi dağa götürüyorum. Önce ağabeyimi iyice ağırlayın, sonra da beni. Hehehe. 3. abla. Enişte bu kadar süredir dönmedi. Kaçmış olmasın? Bunu yapmaya cesaret ederse, kötü bir hayalete dönüşsem bile. Onu asla affetmem. Tamam, zaman doldu. Bu tütsünün hala küçük bir parçası var. Nasıl hile yaparsın? Onu bu kadar bekledim, çok sabırlıydım. Küçükler, tüm şehri arayın. Liu Shangku adlı çiftçiyi bulun. Onu paramparça edin. Bu 5 güzeli önce dağa götürelim. Sizin yerinize onları iyice tadacağız. Gitmenize izin verdim mi? Kötü enişte. Sanıyordum ki bizi bırakıp kendi başına kaçacaksın. Enişte, elinde ne var? Yine bir hazine mi? Evet,
Elimdeki şey, bu haydutları bir nefeste. Hepsini halletmek için büyük bir hazine, baldızlar kenara çekilin. Değersiz şey, eski bir demir kabukla beni korkutabilir misin? Ha? Benim, yıkılmaz bir vücudum var. Ahım. Kafama bir bıçak darbesi alsam bile zarar görmedim. Yıkılmaz vücudun olsa bile, San Wukong olsan bile. Yine de seni anında yok ederim. Madem ölmek istiyorsun, o zaman seni memnun edeyim. Kaos yıldırım avuç içi. Ölümcül Gatling. Bu nasıl mümkün olabilir? Bunların hepsi Long ağabeyimi öldürdü. Enişte, bu ne hazine, bu kadar güçlü? Adı, Büyük Merhamet ve Şefkat Gatling'i. Bu şey, az önce bir göz kırpma süresinde. Hun Jianglong'u elek gibi deldi. Hala büyük merhamet ve şefkat mi? Kötüleri cezalandırmak da büyük merhamet ve şefkattir. Anlamıyor musun? Hu kardeş, kesinlikle intikamımı almalısın. Ağabey. Bekle ve gör, kahretsin. Bu adam nereden bu büyük silahı buldu? Bir göz kırpma süresinde. Hun Jianglong'u elek gibi deldi. Eğer ben ileri atılsaydım, aynı şekilde ölmezdi mi? Dağ duvarı kertenkelesi. Karışık nehir yılan balığının intikamını almak istiyorsan, o zaman gel. Bu sefer ilk hamleyi sana bırakıyorum. Öyleyse. Tüm kardeşler, teslim olun. Ben kabul ediyorum. Liu Shangui'yi liderimiz olarak. Bundan sonra, köle gibi çalışıp asla ihanet etmeyeceğiz. Biz de kabul ediyoruz. Yeni liderimiz Liu Shangui'yi takip edeceğiz. Ateşe de suya da, tereddütsüz gireriz. Sizler hemen diz çöktünüz ha? Bu kardeşim. Seni ölü yılan balığı, bana yaranmaya çalışma, söylüyorum sana. Ben yasal bir vatandaşım, sen ise bir haydutsun. Kim seninle kardeş olacak? Değil mi, patron? 3 yılan balığı tamamen öldü. Sakin olun, gücünüzü toplayın. Patron. Kim siz haydutların lideri olmak ister ki? Ama bugün, eğer gidip resmi dairede suçunuzu itiraf ederseniz, size bir can şansı veririm. Bu, Ne oldu? Gatling'imin gücünü tatmak mı istiyorsunuz? bu benim için çok iyi olur. Hapse girmeyi çok severim, evim gibi gelir. Ben de aynı fikirdeyim. Şu zavallı halinize bakın. Şu an sadece birkaçınızı hapse atıyoruz, size çok iyi davranıyoruz. Enişte çok iyisin. Sen olmasan, ne yapacağımızı gerçekten bilemezdik. Tabii ki. Az önce bitirdim. Şimdi 10 affetme puanı daha eklendi. Dilek etkisi sona erdi. Kalıcı değilmiş. Bu çok cimrice. Neyse, önce Zuo Shanhu ve adamlarını resmi daireye götürelim. Lanet olsun. Ben ve Tank danışman yeni hazırlanmıştık. Kara Rüzgar Kalesi'ni yok etmek için asker ve planla. Hun Lianglong'u canlı yakalamak için. Terfi edip zengin olacaktık. Sonra sen, pis bir köylü, işimize karıştın. Vali, haydutları öldürüp yakalama başarınız için özel bir plaket verdi. Hun Lianglong ve Zuo Shanhu. En azından kasabamızın ünlü acımasız kötüleriydi. Onlar eniştem tarafından tek seferde yakalandı. Kasaba bize bir lüks ev vermese bile, birkaç dönüm verimli arazi verse. Sadece eski bir plaket veriyor. Üstelik vali. Çıkıp bir görünmeyecek mi? Aynen. Hem de bu kadar kötü yapılmış, çok çirkin. Son zamanlarda bu ilçe yöneticisinin evinde ani bir değişiklik oldu. Başka işlerle meşgul. Ayrıca yardımseverlik, ilçe sakinlerinin yapması gereken bir şeydir. Sen ne yapıyorsun? Birkaç daha haydutunu yakalamak mı istiyorsun? Büyük bir general olmak mı istiyorsun? Hadi gidin. Sen, İlçe yöneticisine teşekkürler, şef katip ve polislere ödül için teşekkürler. Liu Shangu bu. Karısı ölen beceriksiz, geriye kalan 5 baldız. Hepsi çiçek gibi güzel görünüyor, fırsat bulduğumda. Sizi hepinizi oynatacağım.
Emeğimin kaybını telafi etmek için. Hoşça kalın, enişte. Hadi gidelim. Bugün hava karardı. Yakınlarda bir han bulup kalalım. Yarın sabah eve dönmek için yola çıkarız. Hadi gidelim. Hey bu taraftan hey. Gidelim. Hey hey beni dinleyin. Canımı sıktı. Kendiniz taşıyın. Hey yardım edin. Hey gidelim. Küçük atalarım beni bekleyin. Bekleyin. Anlaşılan polis şefi Zudako'nun bahsettiği ilçe yöneticisinin evindeki büyük değişiklik. Annesinin şu anda ağır hasta olup yataktan kalkamamasıymış. Hayati tehlike içinde. Üzerinde yazana göre ilçe yöneticisinin annesini iyileştirirseniz 500 liang ödül alabilirsiniz. Keşke tıp bilseydik. 500 liang. Bir damla şifalı çiğ kullanıp hastalığı iyileştirirsem 500 liang alırım. Bu kan kazançtır. Hey, sen. Enişte, neden ödül ilanını kopardın? Ah koparma, şimdi kimse yokken hemen geri yapıştır. Buradaki görevi tamamlayamazsan herkesin canı tehlikeye girer. 500 liang gümüş, bu kadar büyük bir ödül. Başkasının eline geçmesine nasıl izin veririm? Ama enişte, biz 5 kız kardeş seni hiç tıp uygularken görmedik. Gümüş iyidir ama hayatta olmak da gerekir. Bu ilçe yöneticisinin annesi, iyileştiremezsen kafanı keserler. Shenlong'un hazine şişesine sahibim. Sadece ilçe yöneticisinin annesi değil, imparatorun annesi bile olsa. Yeraltı dünyasından insanı geri alabilirim. Merak etmeyin, her şey kontrolüm altında. Rucuruyue, yarın benimle birlikte. İlçe yöneticisinin evini ziyarete giderim. Peki ya biz üçümüz? Siz üçünüz, şehre gelmişken. Alışveriş yapın, yeni yerler keşfedin. Biraz para vereceğim, istediğinizi alın. Yakında 500 gümüşümüz olacak. Evimiz de hazır. Enişte, harikasın. Enişte. Yarın sizinle birlikte valinin evine gideceğim. Bir kişi daha, bir güç daha demek. Madem bu kadar ısrarcısın, gel o zaman. Bugün yine ne işiniz var burada? Dün zaten bir levha vermiştim. Duvara asıp atalarınızı gururlandırmak için. Dün hanın önünde bir ilan gördük. Valinin annesinin ağır hasta olduğu yazıyordu. Bir can kurtarmak, 7 katlı pagoda yapmaktan iyidir. Boş laf etme. Senin gözün. O 500 gümüşte, değil mi? Uyarıyorum. Daha önce birçok sahte doktor geldi. Tedavi edemeyince. Zonunun sopasıyla sakat bırakılıp sokakta dilenmeye terk edildi. Sen de mi öyle olmak istiyorsun? Merak etme, başarısız olsak bile. Bu üç güzelin Liu Shanghu ile sokakta dilenmesine izin vermem. Sen. Evim büyük, yatağım da büyük. Belki benimle gelirsin, iyi yiyip içersin, mutlu olursun. Tüh. Eniştemizle açlıktan ölsek bile sana yaklaşmayız. İlanı kopardık, en azından. Valinin annesini görmemize izin verin. Durumu nasıl? Bizi dışarıda tutarsanız. En iyi tedavi zamanını kaçırırsanız. İkizinizin canları. Buna yetmez. Liu Shanghu, sen. Ben başkentten. Ünlü doktor An'ı getirdim. Valinin annesinin canını bugüne kadar böyle tuttuk. Sen ne büyük laflar ediyorsun? Yani sen valinin annesinin. Yarı ölü kalmasını mı istiyorsun? Vali de sana minnettar kalsın diye. Sen. Sekreter Tang, neden konuşmuyorsun? Yoksa eniştemin dediği doğru mu? Doğru muymuş? Saçmalık. Valinin annesi günlerdir yüksek ateşle yatıyor. Son anlar yaklaşırken ben iyi niyetle uyarıyorum. Bu bataklığa girmeyin diyorum. Ama siz böyle nankör çıktınız. Görünüşe göre kayınvalidemin durumu düşündüğümden de kötü. Katip Tang, ödül ilanında yazmıyordu ki. Kayınvalidemin bu hale geleceği. Madem öyle, Zorluktan kaçıyorsunuz, öyle mi? hayır, zorluklarla yüzleşeceğim. Bu ödülü mutlaka alacağım. Katip Tang,
Bu çocukta gerçekten bir formül mü var? Ya ihtiyar kadını iyileştirirse? Sonra vali ona yönetimde bir görev verirse? Bizim işimiz ne olacak? Sakin ol, o sadece bir köylü, en fazla biraz güçlüdür. Şimdi ihtiyar kadın nefes alıyor ama veremiyor. Eğer ihtiyar kadın ölürse, öldürme suçunu onun üstüne atarız, sorumluluğu o üstlenir. Ayrıca, bizim kalitesiz ilaç alıp kar ettiğimiz suçu da ona yükleriz. Katip Tank, harika. Ha ha. Pekala, şimdi seni ihtiyar kadını görmeye götürebilirim. Ama bu belgeyi imzalaman gerekiyor. Eğer hastalığı iyileştiremezsen, ihtiyar kadına eşlik edeceksin. Tamam. İmzalıyorum. Katip Tank, bize yol göster. Vali Efendi, ünlü doktoran. Bu Liu Shanghu. Dışarıda benimle bir ölüm sözleşmesi imzaladı, bize garanti verdi. Annenizi kesinlikle iyileştirebileceğini söyledi. Sıradan bir çiftçi, Katip Tang, doğru kişiyi getirdiğine emin misin? Bu Liu Shanghu. Hangi taraftan ünlü bir doktor olduğunu hiç duymadım. Giyimine bakılırsa, ihtiyar kadına veda töreni için gelen bir morg görevlisi sanırdım. Enişte. Çok mu kendimize güvendik? O yaşlı kadın, neredeyse ölüm melekleri tarafından götürülmek üzere. Kurtarılabilir mi? Merak etme. Şu an hayatı bir ipe bağlı olsa bile. Hatta ölüm melekleri gelse bile, senin enişten. O kişiyi ölümün elinden geri alabilir. Ha. Ah, gerçekten bilmeyen cesur olur. Bir tarla işçisi, benim tedavimi engellese neyse. Şimdi de benim önümde böyle büyük laflar ediyor. Eğer o kişiyi iyileştirebilirsen, benim ünlü doktor unvanım sana verilebilir. Ölüm sözleşmesini imzaladığıma göre, kurtaracak gücüm var demektir. Sistem, bu yaşam iksiri insanları iyileştirebilir mi? Büyüme çiği, her şeyin büyümesiyle ilgili olabilir. İnsan vücudunun herhangi bir hasarı kendi kendine onarmasına yardımcı olabilir. Bir bakayım. Fena değil. Oldukça sağlıklı. Sayın Vali. Bugün içinde bu yaşlı kadının yere inip hoplayıp zıplayabileceğine söz veriyorum. Yani annemin bugün ilaçla iyileşebileceğini mi söylüyorsun? Enişte sen ne doktorsun? Eğer bu gerçekten başarılabilirse. Tamamen saçmalık. Bence bu çiftçi sadece sorun çıkarmaya gelmiş. Yaşlı kadın şu an yüksek ateşle yanıyor. Balgam birikmiş, enerjisi tükenmiş. Temel enerji noktaları tamamen çökmüş. Neredeyse ölüm kesin, ben bile. Ancak mevcut durumu zorlukla sürdürebilirim. Bir günde bir insanı nasıl iyileştirebilirsin ki? Söylediklerinde haklısın ama ünlü doktoran, annemin durumu giderek kötüleşiyor. Böyle sürüklemeye devam edersek, bu da bir çözüm değil. Sadece yaşayanları iyileştirebilen gerçek bir doktordur. Sen sadece insanları yarı ölü yarı diri tutabiliyorsun, en fazla. Bir sıradan doktorsun. Sen, ünlü doktoran, tedavi etmek istiyorlarsa bırak etsinler. Zaten, ilaç malzemelerindeki fiyat farkından da epey kazandık. İyi durumdayken bırak, bugün öldürme suçunu tam da bu çiftçinin üzerine atalım. Biz de, altın böceği gibi sıyrılalım, ha ha ha. Peki, madem tedavi etmek istiyorsunuz, o zaman becerinizi göreyim. Ama önceden söyleyeyim. Bu yaşlı kadının başına bir şey gelirse, ben hiç sorumluluk almam. Buyurun. Anne, beni korkutma. Görünüşe göre hastalık tekrar nüksetti, bu sefer müdahale etmeyeceğim. Bakalım tarlada çalışan bu çiftçi, bu ölüm döşeğindeki insanı nasıl iyileştirecek? Sistem, 3 bağışlama puanı harcayarak bana büyüme çiğini takas et. Takas başarılı. Anne, başına bir şey gelmesin, anne. Oğlum. Anne, vücudumun her yeri dayanılmaz acıyor. Sanırım artık toprağa verilme vaktim geldi. Anne, Artık daha fazla para.
Öhö. Anne, Harcayıp uğraşma, ben gittikten sonra. Erken evlenip ailemize bir devam bırakmalısın. Öhö. anne. Sayın Vali, acele etmeyin, hastalık beklemek bilmez. Hemen müdahale ediyorum. Sayın Vali, endişelenmeyin. Enişten bir çözümü olduğunu söylüyorsa. Kesinlikle dediğini yapacaktır. Bu ışık nedir? Bu, sistem efekti diyemem herhalde. Büyük merhametli ilaç kralı Bodhisattva'nın kudretidir. Tüm vücutta dolaşan bir etki. Neticede, bu ilahi hapı, aydınlanmış bir yüksek rahipten aldım. Ama enişte, bu yaşlı kadın neden hala uyanmadı? Ne ilaç kralı Bodhisattvası, ne aydınlanmış rahibi. Bence sadece bir göz boyama. San Vali, açık konuşayım. Yaşlı kadının nefesi tamamen kesildi. Yani, bu pis köylü, yaşlı annenizi öldürdü. Annem, öldürüldü. Annem, öldürüldü. Ah, yaşlı hanım, kaderin ne kadar acı. O lanet olası köylü, valimizin ödül parasını alabilmek için seni zehirleyerek öldürdü. Pis köylü, dışarıda bir ölüm belgesi imzaladın. Şimdi, yaşlı hanım öteki dünyaya gitti. Sen de, onun canına karşılık canını vermeyi bekle. Gelin. Bu dolandırıcılar annemi öldürdü. Onları yakalayın. Parçalara ayırıp annemin ruhunu huzura kavuşturacağım. Enişte, tamamı senin açgözlülüğün yüzünden oldu. Bu sefer hata bizde. Artık direnmek bile haksız. Acaba sistem arıza yapıp adamı gerçekten öldürdü mü? Bekle. Bana öyle geldi ki, valinin annesi az önce kıpırdadı. Abla, gözlerin mi görüyor? Yoksa, siyah beyaz iblisler yaşlı hanımın ruhunu mu almaya geldi? Daha neyi bekliyorsunuz? Liu Shanku ve tayfasını çarşı meydanına götürüp kafalarını kesin. Valimizin öfkesini dindirin. Valinin annesinin intikamını alın. Çarşı meydanına götürün. Durun. Ah, Yoksa bu çocuk gerçekten yaşlı kadını iyileştirdi mi? Onlara haksızlık mı ettim? Çabuk, Liu şifacıyı serbest bırakın. Anne, tamamen iyileştin mi? Sadece iyileşmedim. Eskisinden de daha iyiyim. Liu Bey'in ağzıma döktüğü ilaç, ferahlatıcı ve lezzetliydi. Ruhu okşuyordu. An ünlü doktorun. Daha önce verdiği ilaçlar gibi değildi. Onları yutunca, tüm ağzım yanıyor gibi acıdı. Ardından vücudum, sanki ciğerlerim parçalanıyormuş gibi acıdı. Böyle bir şey ne olur? Hadi, hemen ilaç odasından ilaçları getirin. Usta Liu'ya gösterelim. Olmaz, böyle yaparsak kalitesiz malzemeleri karıştırdığımız ortaya çıkar. Deşifre oluruz. Benim reçetemde kesinlikle sorun yok. Deyimde dendiği gibi. İyi ilaç acı olur. Evet, aynen öyle. Söylemek yetmez. Bu sefer senin hazırladığın ilacın gerçekten sorunlu olup olmadığını en özel göreceğiz. Aman efendim, olmaz. Bu kadar engel olmanız. Acaba içinizde bir şey mi var? dışarıdan bakınca gerçekten değerli bitkilere benziyor. Efendim, bakın, Liu Shanku'nun sözleri. Kesinlikle benim masumiyetimi kanıtlar. Ha. Evet efendim, bana 10 cesaret verseniz bile. Dışarıdan biriyle işbirliği yapıp annenize zarar vermeye cüret edemem. Ha. Anne, belki de usta anı haksız yere suçladık. Sadece dış görünüşte sorun yok dedim. Ama tamamen sorunsuz demedim.
Ama tamamen sorunsuz demedim. Tamamen sorunsuz demedim. Usta An, gerçekten açgözlülüğün gözünü kör etmiş. Bu küflenmiş çöp malzemeler insanın ağzına sokulsa. Demir gibi bir adam bile zehirlenip ölür. İkisini de tutuklayın. Haksızlık efendim, haksızlık. Efendim, haksızlık. Usta An'ı çağırdıktan sonra bana annenizin çok zamanı kalmadığını söyledi. Malzeme alımından sorumlu Zoudawan. İkimizi ikna etti. Nasıl olsa en iyi malzemeler bile. Annenizin hayatını kurtaramaz, o yüzden. Malzemeleri kalitesizlerle değiştirip bir miktar para kazanalım dedi. Malzemeden elde edilen kar farkı tamamen onların. Kendi ceplerine gitti. Ben katılmadım. Lütfen hayatımı bağışlayın efendim. Hepiniz aynı çukurdasınız, hiçbiriniz kaçamazsınız. Hadi, muhafızlar. Usta An ve Katip Tang'ı zindana atın. Zoudawan'ı da yakalayıp getirin. Parası için cana kıymaya cüret etmişler. Yarın saat 3'te. Hepsini pazar meydanına götürüp kafalarını keserek halka teşhir edin. Kahretsin. Eğer hemen gitmesem, Katip Tang ve Usta An ile aynı kaderi paylaşacağım. Sayın Vali, Zoudawan'ı yakalayamadık. Odasındaki altın, gümüş ve değerli eşyalar da kayıp. Yakalanacağını önceden bilip kaçmış gibi görünüyor. O zaman şehir genelinde yakalama emri çıkarın, o herifi. Yakalayıp kafasını kesene kadar peşini bırakmayın. Emredersiniz. Size sadece gezmenizi söylemiştim. Nasıl bu kadar çok şey aldınız? Bunlar elbette sadece ikimiz için değil, benim için de mi var? Tabii ki, biz 5 kız kardeşiz. Hiçbirimiz eksik kalamayız. Enişte, eve bu kadar çok gümüş getirdin. Bu senin. Bir de sürpriz kazanç var. Zaten enişte kaymakamın ödülünü tamamladı. Tam 500 tane gümüş var. Bu kıyafetler ne kadar değer ki, ona ucuza geldi. Liu Bey, birazdan hizmetkarlara söyleyeceğim. Bu 500 gümüşü ve bu kıyafetleri. Hepsini senin evine göndereceğim. Gerek yok, siz ve aile fertleri yorulmayın. Kaymakama teşekkürler. O zaman köye dönüyoruz. Fazla kalmayacağız. Peki, bundan sonra sık sık buraya gelip oturun, ben kesinlikle. Şahsen iyice ağırlayacağım, seni can kurtaran. Olur olur. Defol. Parasız kumarhaneye gelmek, bir daha görürsem. Ağzındaki köpek dişlerini sökerim, sonra sadece bok yersin. Seni gözü yükseklerde olan şey. Bekle, benim param olunca. Karnına bakır paraları tıkayıp seni patlatacağım. Vay, bu Zaha Baba değil mi? Yine mi kaybettin? Kaybetmek ne kelime? Bak, benim param var mı? İçeri girip kaybımı telafi edeyim. Nasıl paran olmaz? Damadın Liu Shangku'nun, kaymakamın annesinin hastalığını yeni iyileştirdiğini duydum. Tam 500 gümüş ödül aldı. Ne? 500? 500 sadece kumar borcumu ödemekle kalmaz. Bana epey kumar sermayesi de kalır. Bu 500. Kesinlikle ele geçirmeliyim. Kim o? Bugün nihayet seni yakaladım. Bana olan 200 gümüş borcun. Neredeyse yarım yıl geçti, faiziyle birlikte. En az 250 gümüş olmuştur. Bugün parayı çıkaramazsam. İnanıyor musun? Senin köpek pençelerini ve 2 köpek bacağını. Hepsini sökerim. Yapma Wayne Bey. Benimle gel, damadımın evine gidelim. O benim yerime borcunu öder. Şimdi çok parası var, 250 gümüş değil. 500 gümüşü bile var. Vay canına, böyle bir şey mi var? Gerçekten mi? Önce sen yol göster, 1 dakika, beni kandırırsan. Canını alırım, inanıyor musun? Yapmam. Lin Bey, buyurun. Liu Shangku, seni görmeye birini getirdim. Kalk. Baba, yine ne işin var bizimle? Kumar bağımlılığın yüzünden annem kendini astı. Evdeki her şeyi kaybettin. Artık seni görmek istemiyoruz. Yapma. Bay Kaan'a 250 liang borcum var. Bugün ödemezseniz beni öldürecek. Vay. Zaha babanın 5 kızının.
Hepsi güzelmiş, gerçekten farklılar. Ha. Hepsini genel evde çalıştırsak. 2500 lian kazanmak çocuk oyuncağı olur. Liu Shanghu, duydum ki eskiden Li Ruya'nın peşinde koşarken servetini tüketmişsin. Hatta karın Zaha Rui'yi de öldürmüşsün. Görünüşe göre Zaha ailesiyle pek bağın yok. Bu 5 baldızın yanında kalması sadece yük olur. Şöyle yapalım. Onları bana ver, genel eve satayım. Çalışsınlar. Kazandığım paranın %10'unu sana veririm. Ne dersin? Kabul etmezsem ne olacak? Yoksa borcu ödemeyi mi düşünüyorsun? Yoksa arkamdaki kardeşlerimle dövüşmek mi istiyorsun? Ben ve 5 baldızımın huzuru için. En iyi yol. Kayınpederimi ortadan kaldırmak. Kayınpederim pisliğin teki olsa da, o bir baba. O zaman tek seçenek. Şu Bay Kaan'ı halletmek. Bu Bay Wien kaç kişiyi sefil etti. Onu her şeyinden edeyim. Bu da adaleti sağlamak olur. Bay Wien, 5 baldızımı bu kadar seviyorsan, onları bahis olarak koyup bir oyun oynayalım mı? Liu Shanghu, seni yakışıklı adam. Ben kendi kızımı bahis olarak kullanıyorum. Bu anlaşılır. Sen bir eniştesin, benim kızlarımı bahis olarak kullanmaya nasıl cüret edersin? Ne cüret? Burada senin söz hakkın yok. 5 kız kardeş olarak kör olmuşuz, demek ki. Sen de bizim babamız gibisin. Bizi insan yerine koymayan bir adamsın. Kız kardeşler, bu evde durulmaz, gidiyoruz. Hey! Bekle. Bu dünyada masaya konan bahislerin geri çekileceği nerede görülmüş? Sizler, uslu uslu oturun. Benim sizi Liu Shanghu'nun elinden kazanmamı bekleyin. Yoksa, kardeşler, elimi kullanmak zorunda kalırsam beni suçlamayın. Hey, bekle. Büyük Efendi Wien, onlar teminat olarak buradan ayrılamaz. Peki ben, bir kumarbaz olarak, tuvalete gidebilir miyim? Bahis büyük, biraz acil ihtiyacım var. Enişte, bizi bırakıp kaçmayacaksın, değil mi? Seni korkak. Hadi git. Sonra odada altına işeyip rezil olma. O idrar kokusuna dayanamam. Kardeşim, bana bir çift keskin göz ver. Zaten anadaki noktaları. Açıkça ve net bir şekilde görebileyim. Bir dilek şerbeti kullanarak bir çift röntgen gözlüğü yetiştirebilirsin. Halka kötülüklerden kurtardığın için. Bu sefer senden 2 kat affetme puanı alıp hızlandırayım. Tamam, bir dilek şerbeti değiştir. Bu da işe yaramıyor. Gözlük sapına bir kez vur. Gizli sır ortaya çıktı. Harika. Bu kadar uzun sürdü. Kaçtın sandım. Kaçmak mı? Bugün kimse kaçamaz. Sonuna kadar savaşacağız. Hayır. Getirdiğin bu şeyin amacı ne? Yoksa hile yapmak için bir yöntem mi kullanacaksın? Tabii ki hile yapacağım. Yoksa üzerimdeki külotu bile. Sana kaybederim. Sadece bir şans nesnesi. İstediğin gibi kontrol edebilirsin. Mutlak güç karşısında hiçbir şans nesnesi İşe yaramaz. Birazdan sana insan olmayı öğretip kimin mutlak güce sahip olduğunu
Göstereceğim. Tek el ile belirleyelim. Eğer ben kazanırsam, 5 baldızını da alıp götüreceğim. Eğer sen kazanırsan, kayınpederinin kumar borçlarını sileceğiz. Acemi olduğun için sana kolaylık sağlayayım. Bugün, büyük küçük mü oynayacağız, yoksa tek çift mi tahmin edeceğiz? Tek çift tahmini. Ben bu şehrin en iyi hilebazıyım. Yıllardır kimse beni yenemedi. Bugün sana iyi bir ders vereceğim. Tamam. Tek mi çift mi? Çift. Bence çift. Tek. Sanırım tek. Hey, oynayamıyorsun. Bırak ben oynayayım. Bu kadar büyük bahis varken. Çekil. Bana şanssızlık getirme. Tek olduğunu tahmin ediyorum. Tekniğim istediğim herhangi bir sayıyı yapmamı sağlayabilir. İçinde 2 veya 3 nokta olmalı, gerçekten de doğru tahmin etti. Şükürler olsun. Hala değiştirmenin bir yolu var. Emin misin? Aç. O halde açalım. Eğer kaybedersen, haha, tüm baldızların benim olacak. Muhtemelen masaya vurduğu o andı. Zar kutusundaki zarların sayısını anında değiştirdi. Bekle. Bir düşündüm de çift olmalı. Liu Shanghu. Bu seferki bahsimiz 5 kız kardeşimizin geleceği. Burada değişip duruyorsun. Kalbim çıkacak gibi oluyor. Bir daha doğru tahmin edebileceğine inanmıyorum. Sen ne yapıyorsun? Ne yapmaya çalıştığını bilmediğimi sanma. Bu kapağa kimse dokunmasın, başkası açsın. Tekniğin bu kadar gizli ve üstün. Yıllardır kimse fark etmedi. Elinde hile olduğunu nasıl bildi? Çocukluğumdan beri izlediğim Hong Kong kumar filmleri senin yediğin tuzdan fazladır. Bu kadar basit bir teknikle sadece bu eski insanları kandırabilirsin. Bırak ben açayım. İşte gerçekten de doğru tahmin etti. Vay canına. Liu Shanghu, Gerçekten de şanslısın. Enişte, kazandık. Siz birkaçı, hemen evimden defolun. Liu Shanghu, şansın bu kadar iyiyken devam etmeye cesaretin var mı? Enişte, borçlarımızı ödediğimize göre artık devam etmeyelim. Evet enişte. Babam gibi biri olma. Eğer bir kumarbaz olursan, gece uyurken gizlice ellerini keserim. Ne oldu? Kadınlar iki laf etti diye oynamaya korkuyor musun? Erkek adam dimdik durur, kadınların elini kolunu bağlamasına izin verir mi? Aynen öyle iyi damat, şimdi tam zamanı. bu yıllar boyunca Bay Kaan'a kaybettiğim paraları sen kazanıp bana geri getir, yardım edersen. Sana baba bile derim. Bu Bay Wayne muhtemelen hilelerle. Bir yıldır kumarhanede pervasızca dolaşıyor, hiç düşmedi. Şimdi benim gibi bir acemiye kaybedince. Aklını kaybetti, kafayı yedi. Senden kurtulmaya karar verdikten sonra. Seni kaçırır mıyım? Devam edeceksek. Neye bahse gireceğiz? Bu sefer bahsi biraz artıralım. Üzerindeki 500 liraya ve 5 baldızına bahse girelim. Bay Yin, bu beni. Evsiz barksız bırakmak demek. Bu kadar büyük bahsi kabul edemem. Ha ha ha. Seni korkak. Sana avantaj vereyim, birime karşılık 2 veririm. Ne dersin? Kabul edebilir misin? Önceden Bay Win, 5 baldızımın. Yenileve satılıp müşteri kabul etmesinin. 2500 lira, artı benim 500 liram. Yani 3000 lira eder. Eğer şanslıysam, Bay Kaan'ı yenersem, 6000 lira olur. Evet, doğru. 6.000 lira, eğer kazanırsan bu para. Ailene torunlarının torunlarına kadar yeter.
Peki bu 6.000 lirayı eğer Bay Kaan'ı yenersem ödeyemezsen ne olacak? Ha ha ha, saçmalama. Ben Bay Hing. Bu yıllarda 10.000 lira servet biriktirdim. Sadece 6.000 liraymış, ben öderim. Tamam. Bay Wien böyle söylediğine göre ben de bahsi yükseltiyorum. Daha neyi yükseltebilirsin ki? Kayınpederinin canını mı? Onun değersiz canı benim için. Bir kuruş etmez. Benim canımı koyuyorum. Eğer kaybedersem her şeyimi sana vereceğim. Eğer sen kaybedersen her şeyini bana vereceksin. Şimdi hala oynamaya cesaretin var mı? Enişte, Bay Kaan'dan bahsediyor. Geçen sefer dikkatsizlik yapıp bir eli sana kaptırdım. Bu sefer tüm dikkatimi topladım. Sen Liu Shanggu. Kazanma şansın yok. Tüm servetini ortaya koysan bile. Benim kaybetme ihtimalim 0. Peki. Kumar masasında hiç kimseden korkmadım. Senin, Liu Shanggu'nun kellesini. Bugün kesin alacağım. Liu Shanggu, sen delirdin mi? Zaten bir el kazandın. Hala onunla can bahsine giriyorsun. Nasıl babam gibi oldun? Kumar masasına oturunca hiçbir şeyi düşünmüyorsun. Siz erkeklerin hepiniz aynısınız. Hiç canımı bahse koymamıştım. Liu Shanggu, bir kumarbaz olarak. Damadım olmanı takdir ediyorum. Bu Wien denen adam yıllardır sayısız aileyi batırdı. O kadar insanın hayatını mahvetti. Bugün adaleti sağlayacağım. Ona da tüm servetini kaybetmenin nasıl bir his olduğunu tattıracağım. Boş konuşma. Başlayalım. Bu sefer büyük küçük oynayacağız. Önce sen. Tamam. İki beşli olmalı. Şansın yaver gidiyor, çocuk. Ama benim yanımda daha çok uzağısın. İki altılı atarsam kesin kazanırım. Bu dünyada kimse benim paramı kazanmaya layık değil. İki altılı en yüksek puan. Liu Shanggu. Sen kaybettin. Hey, ben henüz kapağı açmadım ki. Neden kaybettim sayılıyorum? Hey. Kumarhane kuralı. Aynı puanı atan, önce açan kazanır. Yani, sen Liu Shanggu. En yüksek iki altılıyı atsan bile. Yine de, patron Lin kazanır. Kazandım. Kardeşler, Liu Shanggu'nun 5 baldızını. Hepsini tutuklayıp götürün. 1 dakika. Liu Shanggu, bu sefer hepimizi mahvettin. Sana yeterince kazanınca bırakmanı söylemiştim. Ne dedin sen? Adaleti sağlayacağım diyordun. Şimdi ne olacak? Kim bizim için adalet sağlayacak? Enişte. Gerçekten genel eve götürülecek miyiz? Liu Shanggu, seni beceriksiz. Gerçekten haddini bilmiyorsun. Zavallı 5 kızım, daha ben satamadan. Önce Bay Wayne tarafından satılacak. Liu Shanggu, birazdan seni evinizin ön bahçesine götüreceğim. 5 baldızının önünde. Kendi ellerimle kafanı keseceğim. Kaybetsem bile bu zar kapağı açılana kadar bekleyin. Ölmeden önce gerçeği göreyim. Neden bu kadar acele ediyorsunuz? Açmanın ne anlamı var? 2 zar. 12'den büyük bir sayı mı çıkaracaksın sanki? Ya olursa? Bu zar kabına bir büyü yapacağım. Belki bana bir mucize verir. Zaten ben kazandım. Senin gibi bir palyaçonun. Önümde çırpınışını izlemek. Benim için eğlenceli. Ha ha ha. Sistem, bana bir çözüm bul. Bay Via'nın günahları ağır. Ona karşı sana yardım edebilirim. Ev sahibi, 3 affetme puanı harcayarak hazine çiğini alabilir. Zar kabına dök, bu kabı kullanarak zar atarsan. Asla kaybetmezsin. Gökler yerler, bu eli kazanmama izin ver. Vay, üzerine su dökmüşsün. Ne, öleceğini anladın da.
Mezarına çiçek mi ekiyorsun? Kim canımı sana kaybettim dedi. Köpek gözlerini iyice aç da bak. Hangimiz kazandı? Ah, Bu. Olabilir. Hangimiz kazandı? bu da mı olur? 14 puan. Enişte, kazandık. Bu nasıl mümkün olabilir? Liu Shanku, hile yaptın. Herkes izliyordu. Zarlar kap, zarlar kap. Bunların hepsini sen hazırladın. Nasıl olur da eniştemin hile yaptığını iddia edersin? Hayır, gözlüğünde bir sorun var. Gözlüğü önceden gösterdim. Sen de kontrol ettin. Şimdi nasıl oluyor da? Kabul etmiyorsun. O zaman kesinlikle bir tür büyü yaptın. İyim Bey. Şu domuz kafanı biraz çalıştır da düşün. Eğer büyü yapmayı bilsem, neden seni doğrudan öldürmeyeyim ki? O zaman daha kolay olmaz mıydı? Hey, evet hile yaptım. Ama sen fark edemiyorsun. Bana ne yapabilirsin ki? Doğru, damadım haklı. Lin Bey, şu anki servetin. Tamamen bizim Zaha ailesine geçti. Artık bey de demeyin, küçük Lin diye seslenin. Umurumda değil. Liu Shanku, sen hile yaptın. Bu el geçersiz, sayılmaz. O zaman mahkemeye gideriz. Gidelim o zaman. Kim korkar ki? İlçe yönetimindeki tüm büyük memurlar. Benimle tanışıyor. Beni yenemezsin. İlçe yönetiminden tanıdıkların olduğunu mu söylüyorsun? Peki bu şeyi, kimin verdiğini biliyor musun? İlçe büyüğünün sana verdiği plaket. Yoksa sen o kişi misin? Hun Lianglong'u yok eden ve ilçe büyüğünün annesini iyileştiren kişi? Hala mahkemede bana karşı kazanabileceğinden emin misin? Benden daha sert bir bağlantın var mı? Liu Shangu, son bir el daha oynamaya cesaretin var mı? Wien müdür, şu anki servetinin tamamını kaybettin. Daha ne bahsin kaldı ki? Ben kabul ettiğime göre. Sen bana hayatını bahis olarak koyuyorsun, o halde benim de. Sana hayatımı bahis olarak koymama izin vermelisin. Hayatımızı bahse koyalım. Bu adam gerçekten kumarbazların kumarbazı, hala pes etmiyor. Peki. O zaman bugün seni tamamen ikna edecek şekilde kaybettireceğim. Ama önce az önce kaybettiğim parayı geri vermelisin. Ah? Ar. Şimdi biraz daha basit oynayalım. Zar atalım. Kimin attığı zarın sayısı büyükse o kazanır. Önce sen at. İyi bak. Özür dilerim. 3 tane 6. Vay canına. Yine en yüksek sayı. İyi damat. Şimdi servet tanrısı hala koruyabilir mi? Enişte, belki de bırakmalıyız. Onu zaten mahvettin, gerek yok. Kumar masasına oturup da kaçmak mı istiyorsun? Hayatta olmaz. Gelsinler. Bugün son oyunumu oynamazsanız sizi tek tek cehenneme gönderirim. Sıra sende. Bu apaçık hile yapmaktır. Bıçağım var. Hile yapsam ne olur? Salla bakalım. Ne numaralar çıkaracaksın görelim. Görünüşe göre hala vazgeçmemişsin. Peki. Gerçek bir kumar tanrısının ne olduğunu sana göstereyim. Toplamda 216 puanım var. Puanım seninkinden tam 12 kat fazla. Bu nasıl mümkün olabilir? Sen. Gerçekten öfkeden öldü. Bir kumarbaz, kumar masasında öfkeden öldü. Ama neyse ki, yerinde öldü sayılır. Eğer benim yetkililere haber verip sizi yakalatmamı istemiyorsanız, hemen bu herifi götürün, evimi kirletmesin. Hadi, çabuk. İyi damat,
Bay Dia'nın bütün parasını kazandın. Artık büyük bir zengin sayılırsın, belki. Bana biraz verirsin? Kayınpeder, sen neden onlarla birlikte gitmiyorsun? Seni yargıca mı göndermemi istiyorsun? Bu hanedanlıkta çocuk alım satımı yasak. Eğer ben seni ihbar edersem, kellen gider. Olmaz. Bugün burada öleceğim. Para vermezsen gitmem. Bundan sonra 5 baldızımla birlikte yaşayacağım. Seninle artık hiçbir bağım yok. Bu para, akrabalık bağını kesme parası. Defol. Ruciruyue. Bu zarları toplayın. Babanıza karşı acımasız olduğum için beni suçlamayın. Sadece kapıları kapatıp sizinle güzel bir hayat yaşamak ve size telafi etmek istiyorum. Diğerlerine gelince beni ilgilendirmez. Enişte, böyle söyleme, hepimiz seni dinliyoruz. Üstelik babamızın bu sefer kovulması kendi yaptıklarının sonucudur. Seni suçlamıyoruz. Evet, seni suçlamıyoruz. Merak etme. Size mutlaka çok iyi bir hayat yaşatacağım. Nihayet salonu eski haline getirdik. Az önce kan revan içindeydi. Bakmaya bile korkuyordum. Şimdi temiz oldu. Enişte, bunu nasıl halledeceksin? Beyin Bey'in bu parasını. Sonuçta Win Bey, hileyle kazanılmış bir para bu. Çoğunu resmi kurumlara, afet yardımı için verelim. Biz sadece 1000 lirayı alalım yeter. Babam banknotları alıp gitti. Artık bir daha hayatımızı rahatsız etmeyecek. Keyfinizi bozmayın. Az önce büyük bir zafer kazandık. Birazdan güzel yemekler, içkiler hazırlayıp kutlayalım. Harika, harika, harika. O zaman ben sebzeleri yıkayayım. Tamam, Ben odun kırayım. tamam. O zaman ben su kaynatmaya gidiyorum. Ben de bulaşıkları yıkayayım. Ben de yemeği bekleyeyim. Sen de su getir. Hadi gidelim. Gidelim. Yine 15 affetme puanı eklendi. Bitmez ki bu. Ah, bakmamalıyım, bakmamalıyım. Enişte bana bakıyor, enişte. Az önce bana mı bakıyordun? Hayır, 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 kesinlikle hayır. Ben senin enişten, öyle biri değilim. Bakıyorsun da kabul etmiyorsun, korkak. Sen, Enişte, neden? Win Bey'den kazandığımız tüm parayı fakirlere bağışlamak zorundasın. Kendimizde tutsak daha iyi olmaz mı? kumardan kazanılan para. Tutulursa başımıza bela getirir. Üstelik bizim bir para ağacımız var. Kırlı parayla kendimizi zenginleştirmeye gerek yok. Bu kadar çok para. Sen istemiyorum deyince bırakılıyor. Bize zengin ve şanlı bir hayat vaat etmiştin. Ne zaman gelecek bu? Yoksa küçük bir zenginlikle yetinmeyi mi düşünüyorsun? Doğru, ben buzdolabını, renkli televizyonu, büyük kanepeyi, modern hayatı kaybettim. Eski çağlara yeniden doğdum. Artık biraz üstün insanların hayatını yaşamazsam. Buraya boşuna gelmiş olmaz mıyım? Ama bu tür zengin ve şanslı günler, nihayetinde insanların elleriyle, emek vererek yaratılmasını gerekiyor. Emekten bahsetmişken, bizim hala boş bir tarlamız var mı? Onu reisi mantarı yetiştirmek için kullansak nasıl olur? Reisi mantarı mı yetiştireceğiz? Reisi mantarı da ne? Yenir mi o? Dün gece bütün gece derin düşüncelere daldıktan sonra kafa patlattım ve aklıma harika bir, mükemmel para kazanma yolu geldi. Söyle bakalım, ne güzel fikrin var.
Önceden söylüyorum, bu sefer yine. Hiç karşı özür dilemesin. Ah, Üçüncü abla hala enişteye kızgın mı? Yoksa önce eniştenin ne diyeceğini dinlesek? bu mükemmel para kazanma yolu şu. Reisi mantarı yetiştirmek. Reisi mantarı da ne? Bu fakir kız kardeşler gerçekten hiç dünya görmemiş. Reisi mantarının ne olduğunu bile bilmiyorlar. Reisi mantarı değerli bir tıbbi bitki ve takviyedir. Sadece zengin ailelerin evlerinde. Bu şeyi yiyebilirler. Hedefimiz geniş alanlarda reisi mantarı yetiştirmek. Ve reisi mantarının fiyatını düşürmek. Söylemesi kolay, bizim bu yer yüzyıllardır fakir. Reisi mantarı tohumumuz bile yok. Yetiştirmekten bahsetmiyorum bile. Evet. Neredeyse unutuyordum. Şimdi hatırladım. Resimli kitaplarda görmüştüm sanki. Reisi mantarı bu kadar değerli bir bitki. Hatırlıyorum. Ağaç köklerinde yetişiyordu. Ama bizim buradaki hava ve toprak koşullarına göre yetiştirmek çok zor olmalı. Ben büyüyecek dersem, büyür. Bugün hepiniz odama gelin. Size gözlerinizi fal taşı gibi açtıracağım. Bence enişte kesinlikle bize bazı görmememiz gereken şeyler gösterecek ama kanıtım yok. Hadi gidelim. Bakın, bu dün gece bütün gece yetiştirdiğim süper reisi mantarı. Vay canına. Gece boyunca sistemle pazarlık yaparak 10 affetme puanı karşılığında büyüme iksirini aldım. Süper geliştirilmiş bir lingzi mantarı türü yetiştirdim. Dünyanın her yerinde ekilecek bir toprak parçası varsa taş arasında bile yetişebilir. Vay, enişte bizi zengin edecek. Enişte, tam da tarlamız boş, hava güzelken. Hadi süper lingzilerimizi hemen ekelim. Evet, ben toprağa sürerim. Hey, 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 ne kadar heveslisiniz. Hadi, şimdi gidiyoruz. Hadi, gidelim. Enişte, bu ektiğimiz lingziler kaç günde olgunlaşacak? 3-5 güne tarlamız turp gibi. Lingzi dolacak. Harika. O zaman biz 5 kız kardeş. Hepimiz zengin olacağız. Az önce lingzi ekerken Liruya'nın oradan geçtiğini gördüm. Zengin olacağımızı görünce eve gidip küplere binecektir. Evet, onun kısık sesle eniştenin bedelini ödeyeceğini söylediğini duydum. Ne kadar ukala. O kötü şöhretli güzel. Ne yapabilir ki? Sadece boş laf atıyor. Hadi, çay içelim. Evet, buyur. Liu Shanghui'nin lingzilerini ele geçirince karımı öldürüp seni eve alacağım. Bana sadece boş vaatler verme. Somut bir planın var mı? Liu Shanghui'nin ektiği tarla. Eskiden bizimdi. Büyük dedem yanına gömülür. Hemen gidip köylüleri kışkırtacağım. Birlikte tarlayı geri almamıza yardım etmeleri için. Tarla geri gelince lingziler de bizim olacak. Kötülük konusunda senin eline su dökemem. Tabii ki. Daha kötüsü de var. Hava aydınlık, gece olmalı. Peki ya bu bacak? Enişte, enişte. Kötü haber. Ne oldu? Komşu köyün serserisi Wang Laosan, köylüleriyle birlikte tarlamızdaki süper lingzilerin hepsini sökmüş. Canından bezmiş mi? Diğer kız kardeşleri çağır. Gidip ne olduğuna bakalım. Vandalsan, süper lingzimizi hemen geri verin. Bu lingziler büyük dedemin mezarındaki şeyler. Wang ailesinin atalarından kalan mirası. Sizinle ne alakası var? O bizim tarlamızdaki şey. Burada saçmalıyorsun. Gök gürültüsü ve cezadan korkmuyor musun? Ha. Göklerin gözü olsaydı, benden önce. Sizi yıldırım çarpmalıydı. Köylüler, adalet için beni desteklemelisiniz.
Bu Liu Shanghu, zengin olmak için. Gündüz gözüyle eve girip soygun yapıyor. Adalet kalmadı mı? Wang Laosa'nın bu arazisi, açıkça 50 yıldan fazla önce, bize devredildi, atalarımız cömert davrandı. Büyük dedenin ölümünden sonra yanımıza gömülmesine izin verdi. Siz iyi mi? Siz bizim arazimizi işgal ettiniz. Şimdi de bizi suçluyorsunuz. Gerçekten iyilik bilmiyorsunuz. Ama Lingzi genellikle soğuk ve zorlu yerlerde büyür. Ah, 100 mil çevresinde Lingzi büyüdüğü görülmedi. Kesinlikle Wang ailesinin atalarının koruması, yoksa Lingzi neden sadece mezar yakınında büyüsün? Yani bu Lingzi Wang ailesine ait. Liu ailesiyle hiçbir ilgisi yok. Köylüler. Liu Shanghui'nin böyle. Ezilmesine izin vermemeliyiz. Bana yardım etmelisiniz. Lingzi'yi ve araziyi geri almalıyız. Wang Laosan bana söz verdi. Liu Shanghui'nin Lingzi'sini alırsa. Tüm köy halkı Lingzi tohumu alacak. Liu Shanghu, açgözlü olma. 5 güzel baldızın var. Ve ilçe yöneticisinden 500 liang ödül aldım. Hepsi senin iyi kaderin. Ama tatmin olmazsan, başkalarının atalarının mezarındaki bereketi almak istersen, iyi kaderinin felakete dönüşmesine dikkat et. Göklerin cezasını çekersin. Üzerinizdeki yeni kıyafetlere bakın. Zaten çok iyi bir hayat yaşıyorsunuz. Yine de biz fakir köylülerin sırtından geçiniyorsunuz. Çok yüzsüzsünüz. Liu Shanghu, bugün. Araziyi ve Lingzi'yi Wang Laosan'a geri vermezsen, o zaman biz de artık hiçbir şey yapmamalıyız. Hepiniz evinize gidip yaşayalım. Siz ne yerseniz, ne giyerseniz. Biz de aynısını yiyip giymek zorundayız. Senden başka kimsemiz yok. Hadi bakalım, hepimizi öldürebilirsen öldür. Liu Shanghu. Bu köylüler, Zuo Shanhu gibi köy zorbaları değil. Onlara bir parmağını bile dokunmaya kalkarsan, tükürük selinde boğulursun. Sen ve 5 baldızın da bu köyde. Bir gün bile rahat yaşayamazsınız. Görünüşe göre hep birlikte bize zorbalık yapmaya karar verdiniz. Biz mi zorbalık yapıyoruz? Ha! Liu Shanghu, sen ve 5 baldızın. Ahlaksızlıkta sınır tanımıyorsunuz. Ailenizi bile tanımıyorsunuz. Sadece karın Zaha Rui'yi öfkeden öldürmekle kalmadın. Duyduğuma göre kayınpederini bile koldun. Hepiniz cehennemi boylamalısınız. Boş konuşmayı bırakın. Bugün biz cennet adına sizden adaleti talep etmeye geldik. Li Ruyan, saçmalıyorsun. Ablamdan bahsetmeye nasıl cüret edersin? Sen olmasaydın ablam asla ölmezdi. Siz çokluğunuzla azınlığa zulmediyorsunuz. Cehennemi boylayacak olan sizsiniz. Bu köylüler her ne kadar serserilik yapsa da onlarla sert bir şekilde mücadele etmek. Birini yarı ölü dövmek gerçekten uygun değil. Şimdi anlıyorum. Fakir dağlar, kötü sular, serseri insanlar doğurur ne demekmiş. Bir yolunu bulmalıyım. Tamam, buldum. Wang Laosan, madem dediğin gibi, atalarının sana görünüp seni kolladığı. O zaman neden atalarını getirip yüzleştirmiyoruz? Liu Shanghu, gündüz gözüyle çok mu içtin? Atalarımı getirip yüzleştirmek mi? Atalarım yaşıyor olsaydı, senin bana böyle zulmetmene izin verirler miydi? Enişte, Wang Laosan'ın ataları. Toprağa gireli kaç yıl oldu? Onları getirip yüzleştirmek istiyorsan, cehenneme gitmen gerekir. Bu Wang Laosan, dedesinden beri her nesil bir öncekinden daha tembel. Büyük dedesi mezarda olsa bile rahat uyuyamazdı. Peki ya bugün büyük dedeni getirip seni bu alçak herif yüzüne karşı azarlatsam, o zaman ne yaparsın? Büyük dedemi doğduğumdan beri hiç görmedim. Evde sadece onun bir resmi var. Eğer onu canlı olarak görebilseydim, Sana sadece Ganoderma'yı geri vermekle kalmaz, sana her şeyimi verirdim. Ömür boyu hizmet ederim, at gibi çalışırım. Tamam. Bugün seni bu hizmetkar olarak kabul ediyorum. Sistem hazır olsun. Ölüleri geri getirecek. Bugün kısa süreli dilek şerbetini kullanarak Wang ailesi adına Wang Laosan'a bir ders vereceğim. Bu aile 100 karasına. 3 affetme puanı harcandı, dilek şerbeti hazır. Bu kadar yakın olduğumuz için bu sefer fazladan. Hızlandırma affetme puanı istemiyorum. Harikasın. Sistem kardeş. Wang Laosan. Bugün büyük dedeni dirilteceğim. Ve seni izleyeceğim. Amanın. Büyük dedem duvarda asılı. Bakalım bugün. Onu nasıl dirilteceksin?
Bahse girmekten korktun mu? Sana soruyorum, bu bahis için. Kendi atalarımı bile aşağıladım. Sen, büyük dedemsen. Bana nasıl tazminat ödeyeceksin? Liu ailesinin tarlaları, Ganoderma mantarı ve o 500 yan gümüşüm. Hepsi senin olacak. Tamam. Ayrıca sen, Liu Shanghu. Bundan sonra sokaklarda dilenmek zorundasın. Hey, ve bu 5 baldızında. Benim cariyelerim olacak. Enişte, ölüyü diriltmek diye bir şey olamaz. Belki de süper ganoderma mantarının yarısını ona versen daha iyi olur. Ona bir karış toprak bile vermem. Ganoderma mantarını hiç saymıyorum bile. Bana güven. Ben her zaman mucizeler yaratan eniştenim. Rumeng, bir kap toprak getir. Tamam, enişte. Hey, komşular. Bu, bizim gelecekteki iyi köpeğimiz. Ona küçük Liu diyeceğim. Ha, bundan sonra. Ona kötü davranmayın, tamam mı? Ha. Wang Laosan, hava atma. Eniştem. Kesin kaybedecek değil. Oynatmaya devam et. Sistem kardeş, ne oldu? Yol uzun, yaşlı adamın gelmesi zaman alıyor. Biraz zaman lazım, sen biraz daha oyala. Bir tütsü yakma süresi kadar bekle. Dedenin bizzat gelip sana ders vermesini sağlayacağım. Bekle de ne olacak? Sen tanrı değilsin ki, nasıl? Birini ölümden diriltebilirsin. Komşular, kapıyı tıkayın. Onlar, bize yenildiler. Kaçmalarına izin vermeyin. Şu küçük güzellerin kıyafetleri. Çok güzel. Birazdan onları üzerlerinden çıkaracağım. Eve götürüp karıma giydireceğim. Ne alması? Şu küçük güzeller. Senin o sarı suratlı karından daha iyi değil mi? Liu Shanghu'yu öldürelim. Onun baldızı ve tarlaları bizim olacak. Liu Shanghu. Önce seni bu erkek köpeği hadım edeceğim. Saygısız torun Wang Laosan. Büyük dedeni görüp de diz çökmüyorsun. Büyük dede. Seni saygısız torun. Baban o pislikten beri içip sıçıp, fuhuş yapıp kumar oynuyorsun. Hiçbir kötülüğü eksik etmedin. Bizim Wang ailesinin yüzlerce dönüm tarlası vardı. Şimdi senin kuşağına geldiğimizde bir karış toprak kalmadı. Liu ailesi cömert ve merhametli olmasaydı ben bir başıboş hayalet olurdum. Sen hala o Liruyan'ın, o kadının büyüsüne kapılıp köylülerle birleşerek benim hamımı tuzaklamaya çalışıyorsun. Büyük dede, hatalıyım. Hemen Liu Shanghu'ya baş eğip özür dileyeceğim. Liu Shanghu efendi, lütfen büyük gönüllü olun. Büyük dedemi rahat bırakın. Bütün bunları Liruyan adlı bu kadın yaptırdı bana. Wang Laosan, seni kötü adam. Ağzını açıp konuşuyorsun. Açıkça senin gözün. Liu Shanghu'nun Lingzi mantarında. Nasıl oldu da ben seni yönlendirdim oldu? Saçmalıyorsun. Bir daha yalan söylersen ben seni bıçaklarım. Hadi gel. Bıçaklamazsan ben doğmuşum. Kadın, bana zorbalık etmeye cesaret ediyorsun. Cesaretim olmadığını mı sanıyorsun? Wang Laosan, sen de yaşayamazsın. İnsan öldürüyor. İnsan ölmesine rağmen benim Wang ailem tamamen kökünden kesildi. Böyle torunlar kalmalarına gerek yok. Size zahmet verdim. Güle güle. Hadi gidelim. Eve dönüyoruz. Enişte, ne düşünüyorsun? Şunu düşünüyorum. Bu Ganoderma iyi olsa da diğer köylülere de pay vermek lazım. Enişte, bizim kendi ailemizin tarlası var ya. Neden başkalarına pay verelim ki? Ganoderma hem nadir bulunur hem de çok değerlidir. Şu anda kıtlık dönemi,
Eğer biz Ganoderma yetiştirip para kazanırsak. Diğer köylülerin kıskanması kaçınılmaz. Sonradan yüzümüzü karşılaştırmaktansa şimdiden. Onları da aramıza alalım ki onların da bir lokma yiyeceği olsun. Enişte haklısın. O zaman ben şimdi geri dönüp diğer köylülere haber vereyim. Bu güzel haberi. Sonra hepsine aramıza katılalım. İşte bu kadar iyi. Ah, muhtar. Sen söyle, bu Liu Shanku eskiden. Zaten eşini aldatan bir insan değil miydi? Nasıl bir gecede? Elde böyle nadir bulunan Ganoderma çıkardı. Herkes sessizce para kazanır derler. Ama o bütün köyle birlikte Ganoderma yetiştirip para kazanmak istiyor. Söyle sen. Bunun içinde bir tuzak yok mu? Bütün köyde sadece sen benim düşüncemi anlayabiliyorsun. Bu Liu Shanku. Geçmişte nasıl biri olduğunu hepimiz gördük. Şimdi para kazandı, ayrıca baldızlarıyla. Köyüne geri verme diye propaganda yapıyor. Bence o sadece insanları aldatmak için para kazanıyor. Ah, muhtar. O zaman biz neden burada dışarıda onu bekliyoruz? Açıkça onun bir dolandırıcı olduğunu biliyorken. Biz burada, onun Liu Shanku'nun maymun gibi oynatılmasını bekliyoruz yani. Aptalsın ya. Onun para kazanma planı sahte olabilir. Ama eğer onun Ganoderması gerçekse, bizi aldatmaya cesaret ederse, biz doğrudan onun Lingzi mantarını alıp kendimiz araştıralım. O zaman zengin olan biz oluruz. İşte bu yüzden sadece siz köy muhtarı olabilirsiniz. Düşünceleriniz bizden açık. Hadi gidelim. Kapıyı aç. Liu Shanku, kapıyı aç. Bu mantarın görünüşüne bakınca gerçek olduğu anlaşılıyor. Sevgili köylüler. Bu benim yetiştirdiğim süper Lingzi mantarı. Şu an kıtlık zamanı. Biliyorum ki her yıl toprağa gömülüp çalışıyorsunuz. Bir doğal afet veya salgın olunca paranızı da kaybediyorsunuz. Ne iyi yiyebiliyorsunuz ne de iyi giyinebiliyorsunuz. Bu hayattan bıktığınıza inanıyorum. Bugün ben Liu Shanku. Bu mantarın tohumunu ve yetiştirme yöntemini size ücretsiz öğretmek istiyorum. Sadece sıkı çalışmanız yeterli. Hasat zamanı geldiğinde hepimiz yüksek binalar yapabileceğiz. Domuz eti yiyebileceğiz. Köylüler neden bu kadar isteksiz gibi? Liu Shanku, büyük dolandırıcı. Liu Shanku, büyük dolandırıcı. Liu Shanku, büyük dolandırıcı. Büyük dolandırıcı Liu Shanku, durun. Herkes durun. Yanlış anlıyor olmalısınız. Eniştem size ücretsiz mantar yetiştirmeyi öğretiyor. Araziniz varsa bizimle birlikte. Mantar yetiştirebilirsiniz. Ha, bedava olan en pahalı olandır. Bizi aptal mı sanıyorsunuz? Siz önce bize garip şeyler ektirip toprağımızı mahvedeceksiniz. Yemek bulamadığımızda bize tefecilik yapacaksınız. Kanımızı emeceksiniz. Bizi nasıl böyle karalayabilirsiniz? Eskiden Liu Shanku, köyün ünlü fakiriydi. Bu kısa sürede siz küçük baldızları iyi yedirip içirdi, köyde kimse sizin tarla işi yaptığınızı görmedi. Parayı dolandırarak elde etmediyseniz, gökten mi yağdı? İyi yiyip giyinmemizin sebebi, eniştem. Valinin annesini iyileştirdi. Vali bize ödül verdi. Ah, ağzından kaçırdın. Liu Shanku tıp okumadı ki. O ahmak valinin annesine nasıl baksın? Tüh, yalancının teki, size inanmıyoruz. Tabelayı getir. Bu, kaymakamın bana verdiği tabela. Kimse bana inanmıyor. Kaymakamın verdiği tabela kanıt olur herhalde. Öyle bir şeyi usta bir zanaatkar bulup sahte bir tane yaptırmak zor değil. Sen, Liu Shanku, bizi kandırmaya karar verdiysen, tabii ki Oyunun. hakkını vereceksin. Şöyle ki, Önce kaymakamın tabelasını Bay Kaan'a gösterdin. Kumar olsa da en azından görmüş geçirmiş biri. Bu köylülere karşı kaymakam memurlarla gelmedikçe nasıl inanacaklar ki? Madem kimse bana inanmıyor, ben kendim ekmeye başlayacağım. Hasadımı gördüğünüzde her şey kendiliğinden anlaşılacak. Dağılın. dağılabiliriz ama elindeki Lingzi mantarını ver. Duydum ki geçen günlerde komşu köyden Wang Laosan ve metresi Li Ruyan. İkisi de bu Lingzi yüzünden ölmüş. Uğursuz bir şey, saklamak. Sadece köye felaket getirir. Onu bana ver, bir büyücü bulup yok edeyim. Evet, Lingzi'yi muhtara ver. Olmaz, asla Lingzi'yi sana vermem. O zaman kaba davrandığımız için bizi suçlama. Hemşeriler, Liu Shanku'nun elindeki Lingzi mantarını alın. Sen. Durun.
Kaymakam Bey, bu Liu Shanku. Sahte bir kaymakam tabelası gösterip annenizin hastalığını iyileştirdiğini, sizin ona hediye ettiğinizi söylüyor. Hemen onu tutuklayıp hapse atın. Bu tabela. Gerçekten benim ona verdiğim. Liu Shanku, annemin. Hastalığını gerçekten iyileştirdi. Bugün özellikle evine. Onu ziyaret etmeye geldim. Bu. Peki ya Lingzi? Bize Lingzi ekip zengin olmamızı söylüyor. O da mı gerçek? Lingzi ve tarım konusunda pek anlamam ama. Bay Liu'nun karakterine güveniyorum ve yeteneğini gördüm. Liu Bey, olağanüstü yetenekleri var. Kaymakam efendi, köylüleri zenginleştirmek istiyordum. Ama muhtar, benim ganoderma mantarıma göz koymuş olmalı. Hepsini tek başına yutmak istiyor. Kaymakam efendi, onu cezalandırabilir misiniz? Bu muhtar, onlarca yıldır köyde görev yapıyor. Çok saygın. Eğer köylüleri zenginleştirmek istiyorsan, mutlaka köylülere elindeki ganoderma mantarının gerçekten onların tarlasında yetişebileceğini göstermelisin. Atalarımız der ki, duymak yanıltır, görmek inandırır. Bugün eğer elimdeki ganoderma mantarını rastgele bir çiftçinin tarlasına ekersem ve tarlada mantar yetişirse, ne diyeceksin? Bu mantarın sadece ağaç köklerinde veya ağaçlarda yetiştiğini duydum. Hiç tarlada yetiştiğini duymadım. Tarlada mantar mı yetişecek? Saçmalık. Eğer dediğin gibi olursa. Bu muhtarlığı sana veririm. Kim ister senin o berbat muhtarlığını? Ama başta. Gerçekten küçük insanlar gibi düşünüp, büyük insanları yanlış anladın. Gerçekten bu makama layık değilsin. Eğer gerçekten mantar yetiştirebilirsem, bundan sonra muhtarlık görevinden istifa edeceksin. Peki, dediğin gibi olsun. Peki ya mantar yetişmezse, ne olacak? Elimdeki tüm mantarları sana vereceğim. Ve 5 baldızımla birlikte bu köyden defolup gideceğim. Enişte, dediklerine göre bu mantarın yetişme koşulları çok zor. Rastgele bir toprak parçası bulup yetiştirebileceğine emin misin? Yapabilirim diyorsam, yapabilirim. Liu Shanku. Bu bahsi kabul ediyorum. Birazdan ona köydeki en kötü toprağı bul. İş tamamlandıktan sonra seni ödülsüz bırakmayacağım. Muhtar, merak etmeyin, hallederim. Hadi gidelim. Enişte hiç toprak işlemedi. Nereden bu kadar? Güven geldi bilmiyorum. Biz 5 kız kardeş. Gerçekten onunla birlikte memleketimizi terk etmek zorunda kalacağız. Hadi, ek. Toprağa ekeceksin dedin, bir taş getiriyorsun. Anlıyorum. Hey, Bu taşın üzerinde. toprak yok mu? Hile yaptın sen. Ekilir. Pişman değilim. Bakıyorum da bu Liu Shanku. Bizi delirtti ha. Enişte, gerçekten onların tuzağına düştün. Seni taşla ekmeye zorladılar. Taşla ekilecekse taşla ekilsin. Bu ganoderma. Muhtemelen hangi yöntemi kullanırsan kullan, yetiştirmek zor olacak. Liu Shanku, sanırım şimdi. Pes etmişsindir. Pes edersen hala zamanın var. Elindeki ganodermayı uslu teslim edersen. Köyün girişindeki köpek kulübesini size bırakmayı düşünebilirim. Köyün girişindeki yeri size bırakmayı düşünebilirim. Ha, Sistem, süper ganodermayı hızlandıran büyü iksiri. Benim için hazır mı? hazır, eğer hızlıca. Taşın ganodermayla dolmasını istiyorsan, 3 doz büyü iksiri gerek. Toplam 9 affetme puanı harcanacak. Hadi, bu köylülere gerçeği gösterelim. Bu Liu Shanku. Elinde tuttuğunun Bodhisattva'nın kutsal şişesi olduğunu sanıyor. Birkaç damla çiğ döktü, taştan ganoderma çıkacak sanıyor. Hemşehrilik adına. Sonra ona iyi bir doktor bulalım da beynini kontrol ettirsin. Liu Shanku, bu kadar zaman geçti. Taşta bir ot bile çıkmadı. Çabuk ganodermayı muhtara teslim et. Yoksa sana sert davranırız. Gel buraya, gözünü bir kırpman kadar kısa sürede. Ganodermayla dolacağına garanti veriyorum. Seni dolandırıcı, seninle oynayayım da tamamen umudunu kes. Çıkacak diyorsam çıkar. Saçmalama, taşta ganoderma yetişmesi bile saçma. Bir de göz kırpma süresinde çıkacakmış, ne palavralar atıyorsun. Gürültü. Kapa çeneni. İyi izle. Ölmek istiyorsun. Hadi ama. Nasıl mümkün olabilir?
Enişte çok harika. Muhtar bu gerçekten Ganoderma. Liu Shanghu. Kesinlikle göz boyama yöntemiyle insanları kandırdın. Yere yat da iyi bak. Bu gerçekten gerçek. Liu Shanghu, yoksa sen reenkarnasyon olmuş bir tanrı mısın? Tanrı demeye cesaret edemem. Sadece senden biraz daha iyi bir erkeğim. Shanghu abi, biz birlikte büyüdük, aynı pantolonu giydik. Önce benim Lingzi ekme fırsatımı verir misin? Liu ağabey, hayır Liu efendi. Ailemizin 3 dönüm arazisi var. Lütfen beni de al, birlikte ekelim. Ah, anladım. Tamam. Links'i ekmek isteyenler burada sıraya girin. Baldızımın yanında kayıt olun. Tamam. Hey, duydun mu? Yan köyden Liu Shanghu. O çocuk, tüm köyüne Lingzi ektirdi. Başta ben de inanamadım. Ama sonra köylerinden birçok kişiyi gördüm. Evlerinde Lingzi saklamak için mahzen kazmışlar. Hey, gerçekten Lingzi. Vay canına, o bir hazine. Hayatımda hiç görmedim. Ah, neden böyle bir şans benim başıma gelmedi? Değil mi? Artık onların evinde her gün ziyafet var. 5 baldızı her gün yeni kıyafetler giyiyor. Şimdi bir sürü kız peşimden koşuyor. Her gün onları Liu Shanghu'ya tanıştırmamı istiyorlar. Bir grup hazırlıyorum. Liu ailesinin kapısına bir kez çıkacağım. Bu işi başarırsam, eşimle ben, ömrümüzün sonuna kadar yiyecek derdimiz olmaz. Kesinlikle. Enişte bizi yakalamaya geliyor. Bakalım enişte sizi nasıl yakalayacak? Neredesiniz siz? Enişte. Enişte, gel beni yakala. Nerede? Sabahın köründe adamı rahat uyutmuyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Konuşmaya yüzün var mı? Senin gibi bir adam. Duvara asılsan bile uslu durmazsın. Hadi kalk. Bak dışarıda ne kadar borcun var. Evine kadar kovaladılar. Yoksa Zaha Rüyüve? Rüyamdakileri mi biliyor? Enişte, bu sabah erkenden evimize bir grup kadın geldi. Kadın mı? Ne kadını? Görücüler. Size erkek mi tanıştırmaya geldiler? Enişte, gerçekten mi anlamıyorsun yoksa numara mı yapıyorsun? Kız getirdiler, size kadın tanıştırmaya geldiler. Bana mı? Evet. Büyük Efendi Liu, bugün size yan köyden mükemmel bir kız tanıştıracağım. Sadece nazik ve ev işlerinde becerikli değil, aynı zamanda tutumlu ve evine düşkün. En önemlisi, senin ikinci evliliğinle ilgili bir sorun görmüyor. At mı eşek mi? Sözle olmaz. Çıkar da bakayım şu kızı. Amca. Tamam. Geliyor. Ay, hadi, kız geldi. Kızım, bakayım şuna, amca. Bu nasıl? Mükemmel mi? Bu ne mükemmeli ya? Ay. Bizim ne zaman aşçıya ihtiyacımız olursa. O zaman gelsin. Değiş. Daha çok var. 2 tane daha değiştireyim sana. Beyefendi, gelin bakın size hazırladığım şu pratik olana. Kesinlikle tarla işlerinde bir numara. Şu. Bizim ne zaman korumaya ihtiyacımız olursa. O zaman onu çağırmak daha uygun olur. Ay gitsin. Değiş. Daha çok var. Hadi gidin değiş. Ay kız işte. Hadi. Kızım ay. Hadi peri gibi bir gelin gelsin. Hadi çabuk. Hadi buraya.
Sonunda düzgün biri geldi. Bundan memnun musun? Memnun, çok memnun. Sadece evini istemiyor. Başlık parasını da istemiyor. Ne istiyor peki? Ay o mu? Senden iyi davranmanı istiyor. 11 çocuk iyi olsun yeter. Ne dedin sen? Ne istediğinizi biliyorum. Alın bunları. Yeterli değil. Daha fazlası var benim. Hayır, hayır, hayır. Artık beni rahatsız etmeyin. Sabah sabah. Eğer bana güzel kızlar tanıştıracaksanız, kesinlikle en güzellerini tanıştırın. Yoksa bu kapıyı bir daha çalmayın. Hadi gidin, hadi. Çok var. Daha var. Biraz reisi mantarı harcayıp nihayet o belaları gönderdik. Enişte onları uğurluyor. Şimdi nihayet biraz sessizlik bulabiliriz. Enişte şu sıralar çevrede çok popüler. Böyle sıkıntıların daha az olacağını sanmıyorum. Sizce? İleride enişte bir gün bizi gerçekten terk eder mi? O çapkının er ya da geç olacak bu. Olmaz. Enişte çok iyi. Hem bizi koruyor, hem de bize rahat bir hayat sağlıyor. Başkalarına yar olacağına. Ne olacağına? Onun kalbini ve kendini. Hepsi biz birkaç kız kardeşin üzerinde kaldı. Nasıl? Siz birkaçınız ne tartışıyorsunuz? Neden bu kadar kızardınız? Enişte, biz birkaç kişi arasında sen hangisini seviyorsun? İçinizde sevdiğim. Çocuklar seçim yapar, biz yetişkinler.